Türkmenleri Derneği Tarih, Kültür ve Hasat Şöleni. İlki yapılıyor. İlkinde de Anadolu'nun 7 rengin çiçek açtığı, 7 rengin nefes aldığı en özel yerdeyiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına, sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından coşkuyla hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum efendim. Konuşmalarını yapmak üzere sizlerin yüklü alkışlarıyla sahneye teşriflerini arz ediyorum efendim. Efendim, bu bizim köyde bir ilk. Bu ilkin de inşallah başarırız, devamını diliyoruz. İnşallah her yıl bu şenlikleri yaparız, hep birlikte yapabiliriz. Sözlerimi bitirmeden hem yemek dağılıyor hem de bir sofra duası okuyacağım müsaadenizle. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Sofrayı Halil, rahmeti celil, bereketi İbrahim Halil. Her kim bize verdi taam, cehennem ateşi ona olsun haram. Esselatu esselam. Allah ulu, sofra dolu, pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Arta bol ola, kazanan sağ ola, birleri bin ola, binaları kayım ola, kadalarına kalkan belalarına bekçi ola. 12 imam ağay kamber sahibi düldül, dilde, dilekte, gönülde mırazları, müşkülleri hal ola. Ektikleri, biçtikleri rast dürüst gele, kisseleri, ambarları dolu ola, gönülleri gani ola, yardımcıları Muhammed'den Ali ola. Muhammed'den Ali mühib bir kanadanın, car diyende carlarına, imdatlarına erişmiş ola. Yüzleri ak ola, canları sağ ola, kanaları şen ola, hak evlatlarını bağışlaya, emekleri zayi olmaya Allah kalplerini kavuştura. Muhammed gele, Ali gele, Nur gele, Sir gele, ardı günden gür gele. Lokmalarda İmam Abbas lokması, her ne niyet etse kabul, makul, duani dergaha kaydola. Kerbela'dan Bedir'e, Bedir'den Çanakkale'ye, Çanakkale'de günümüzde şehit olan bütün şehitlerimizin ruhu için El Fatiha Nebiye selavat. Yiyenlere hoş helal olsun. Herkese selamlar, saygılar sunarım. Sağ olun. 81 ili burada çiçek açtırmak çok zor. Dernek başkanımız, Yörük Türkmen Derneği Başkanımız Cumali Kahramanı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. 81 ilden gelen değerli başkanlarımız, amacımız 81 il, 1000 yıllık kardeşimiz Diyarbakır'da Anadolu etkinliği bize geldiği için hepinize teşekkür ediyoruz.
saygılarımızı, selamlarımızı sunuyoruz. 1071'den önce Dicle Fırat boylarında Alparslan'ın zaferini muştulayan, altyapısını hazırlayan Dicle boylarındaki Diyarbakır, Urfa, Mardin civarındaki bütün Türkmen oymaklarının, obalarının sayesinde Anadolu'ya giriş oldu. 1071'den önce Türkmenler yine vardı, hala da vardır. Bizleri yalnız bırakmayan, destekleyen ve binlerce kilometre uzaktan gelen bütün değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Kadim şehrimiz Diyarbakır, kadim köyler, Türkmen köylerimiz, Türkmen yurdumuz. Burada yaşamaktan, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle yaşamaktan çok mutluyuz. Ve bizleri bozmak isteyen oyunlara asla gelmedik. Bundan sonra da gelmeyeceğiz. Bu şölenimiz sadece sosyal ve kültürel bir etkinlik olduğu için siyasi partileri davet etmedik. Bizim bu davet etmememizi de anlayışla karşılayan bütün siyasi parti temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi destekleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Bismil Belediyesi'ne, Urfa Antep Belediyesi'ne, Hatay, İstanbul ve İzmir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan, İzmir'den gelen saygıdeğer konuklarımızı belediyemizin vermiş olduğu araçlarla geldikleri için rahat geldiler. Onun için devlet kurumları olan yardımsever belediyelere sizlerin huzurlarında çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizlere destek olan Türkmenacı köyü halkına, Türkmen köylerine, komşumuz Aralık'tan olan yönetici kardeşlerimiz Yahya Çakmak, Esvet Budak, Veysi Çakmak, değerli muhtarımız Bülent Kızıl ve diğer Türkmen köylerimiz, bütün Doğu, Güneydoğu dernekleri ev sahibi olan başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Oğuz atamızın bir sözüyle noktalamak istiyorum. Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek çok oluruz. Birliğimiz daim ola, kadim ola, selamlar, saygılar sunuyoruz. Bismillah Kaymakamımız Enver Hakan Zenginci'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerine arz ediyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Diyarbakır, tarih boyunca medeniyetlere iz bıraktığı kadim bir şehir olmuştur. Tarihin derinliklerinden gelen sayısız kültürün kucaklaştığı bir kenttir. Tarih boyunca medeniyetlere merkezlik yapmış bu kadim şehir, bereketli hilalin tam ortasında yer almaktadır. Bu toprakların köklü tarihi 12.500 yıl öncesine uzanmaktadır. Bölgemizde bulunan Körtiktepe, Anadolu'nun en eski yerleşim yeri örneğini veren, tarihiyle sadece bölge tarihimize değil, dünya uygarlık tarihine ışık tutmuştur. Milattan önceki yıllarda Diyarbakır'ı yurt edinme çabaları başlamış, İslam'ın Anadolu'ya ilk giriş yeri olan bu coğrafya, aynı zamanda Türk boylarının Anadolu'nun yerleşmesinde kullandığı güzergah olmuştur. Büyük Selçukluların, Artukluların, Eyyubilerin, Anadolu Selçuklularının, Akkoyunluların ve Osmanlı gibi birçok medeniyete yurt olmuştur. Diyarbakır, medeniyetlerin, kültür ve tarihin mirasını taşımaktadır. Güneşin doğduğu bu Anadolu toprakları, gönül erlerinin temsil ettiği irfan geleneği, farklılıkları ayrıcı bir etken olarak değil, bir zenginlik olarak kabul eder. Karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamayı, şefkat ve merhameti esas alır. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran gibi Anadolu ulularının düşünce, fikir, muhabbet iklimiyle mayalanmış bu topraklar birliğin, beraberliğin, hoşgörünün, engin muhabbetin hiç bozulmadan yaşadığı gönül coğrafyası olmuştur. Bu vesileyle
bu muhabbet gönül ikliminin kardeşlik, birlik ve beraberliğin devamını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Gönlünüz, ayaklarınız dert görmesin. Türkiye'nin tek coğrafi işaret belgesi olan, bitkisi olan mor reyhan ürünlerini de burada teşvik etti bize. Zaten ikram edecektik. Ama bunun bir bahisi var. Türkmenlerde mor bir şepken koyulur. Gelinlerin çeyizinde. Bunun anlamı şudur. Gelin eğer huzursuzluk içerisinde olursa bu şepkenini giyer, ailenin büyüklerinin yanından dura dura geçer ve anlarlar ki bu cepken şimdi bu dağıtılan belgelere de yansımış. Bizde hala uygulanıyor bu. Onun için büyükler hemen fitne çıkarmadan ne yaparlar? İkisinin arasındaki huzursuzluğu giderirlermiş. Hepimizin günü kutlu olsun, huzurlu olsun, kardeşliğimiz daim olsun. Cumali abiye ve buradaki bütün organizasyonun emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Sayın konuklar, panelimizin konusu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Türkmenler. Genelde Güneydoğu Anadolu dendiğinde günümüzde etnik olarak Kürt grupların yaşadığı bölge akla gelir. Ama bunların içerisinde Diyarbakır'da Bismil Türkmenacı Köyü, Urfa'da da merkeze bağlı Kısas Köyü hep öne çıkan köylerdir. Çünkü tabii bir iki köy var da ben en meşhur olanların isimlerini zikrediyorum. Bunlar hem Türkmenlikleriyle hem de Alevi inanca sahip olmasıyla bilinirler. Bugünkü bu etkinlikte şemsiye kavram Alevilik değil, Türkmenliktir. Çatı kavram odur. Onun altında konuşacağız. Diyarbakır Türkmenleri Derneği tarafından düzenlenen bu tarih, kültür ve hasat şöleni etkinliğindeki bu panelde yine Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Türkmenleri konuşacağız. Peki neden böyle bir konu seçtik? Günümüzde Güneydoğu Anadolu bölgesi dendiğinde az önce de söyledim, Kürt gruplar akla geliyor ama bu Kürt grupların bu bölgeye belli bir tarihten sonra geldiğini görüyoruz. Türklerin Anadolu'ya girişinden yani 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar olan dönemde burası bir Türkmen yurduydu.
Artuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular 12. ve 16. yüzyıllar arasında bu bölgede hüküm sürdüler. Bugün burada konunun uzmanlarını dinleyeceğiz. Bu 3 uzman arkadaşımız da konuşacaklar. Konuşma sırasını önce hocam sizden başlayalım. Öyle de yapalım. İlk sunumu yapacak konuşmacımız araştırmacı yazar ve aynı zamanda sosyal tarihçi Sayın Hamza Aksüt. Buyurun hocam. Evet. Teşekkür ederim Sayın Dedem. Öncelikle böyle bir şenliği düzenleyen, ülkenin dört bir tarafından, her kesimden Türkmenleri, Yörükleri bir araya getiren, bu organizasyonda emeği olan herkesi kutluyorum. Gerçekten büyük bir başarı. Diyarbakır gibi bir yerde, Türkmen Hacıköy'ünde böylesine bir etkinlik düzenlemek hiç de kolay değil. Emeği geçenleri tekrar kutluyorum. Ben sözü fazla uzatmadan konuya gireceğim. Türkmenlerin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kutsal mekanlarını size anlatmaya çalışacağım. Tabii ki paralel olarak Oğuz boylarını ya da bunların obalarını, oymaklarını da zaman zaman anacağım. Şunu belirteyim ki ben Türkmen Hacıköy'üne hiç yabancı değilim. En az 10. gelişimdir. Hatta fıkra gibi bir şey anlatarak başlayayım da Almanya'da Duisburg kentinde Alevi Kültür Merkezi'nde konuştum. Daha sonra sorular gelmeye başladı. Bana hep şeyi sorur insanlar, köyünü söyler. Bilmem neyine, hocam bizim köyün tarihini, işte obamızın, boyumuzun, aşiretimizin tarihi hakkında bilgi verir misin der. Ben de bildiğim kadarıyla cevap veririm. Dedi ki Türkmen Hacıköy'ünden birisi, soyadı Yaşar. Hocam dedi, ben Diyarbakır Türkmen Hacıköy'ündenim, bizim köyle ilgili bilgi verir misin dedi. Ben de espri olsun diye, ya ben de Türkmen Hacı'danım dedim. Ha öyle mi dedi. Tanımıyorum gibi diyordu. Hayır dedim, ben en az Türkmen Hacıköy'üne 10 kere gelmişimdir, tarihini, her şeyini incelemişimdir. Konuya gelecek olursak, ben tabii halk tarihinin alanında çalışıyorum. Obaları, boyları, oymakları inceliyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesi bu yönden benim için en önemli coğrafyadır. Yayınlanmış 9 kitabım var ve bu kitapların hemen hemen tümünde bu bölgenin mercek altına alındığını söylemem gerekiyor. Özellikle 1100'lü, 1200'lü yıllarda bu bölge Türkmenlerin en önemli yurtlarından biriydi. Tabii ki Kürtler de vardı, Araplar da vardı ama günümüzdeki gibi bir durum söz konusu değil. Türkmen boyları ve obaları burada yoğunlukla yer alıyordu. Bir olaya değinmek isterim. Hocamla tekrara düşer miyim bilmiyorum ama Türkmenlerin bu yöredeki en büyük olayı 1239-40 yılında meydana gelen Baba İshak olayı ya da Baba Resul olayı dediğimiz bir olaydır. Bu olayın lideri Dede Gark'ın ocağının kurucusu ya da ona ad veren Sultan Numan'dır. Sultan Numan Mardin'in Derik ilçesinin Dede Gark'ın köyünde zaviyesi olan bir evliyadır. Adı üzerinde Dede Gark'ın demek, Gark'ın boyunun dedesi demektir. Onun asıl adı Numan'dır. Peki Gark'ın boyu nedir? Birçok konuğumuz tabii ki ezbere biliyor. Gark'ın 24 Oğuz boyundan birinin adıdır. Tabii ki Dede Gark'ın bu Gark'ın boyunun dedesidir. Kendisi Seyit'tir. O ayrı bir konu. 1240 yılında ne oldu? Kısaca söylemek gerekirse Mardin'in Derik ilçesinin Dede Gark'ın köyü civarında yaşayan Türkmenler Anadolu işlerine sarkmak istedi. Bunlardan Baba İlyas ki Dede Gark'ın halifesi yani yardımcısıdır, Amasya yöresine gitti. Çat denen yörede yerleşim kurdu. Kendisi Eymür boyunun İlyas obasındandı. Eymür İlyası da deniyor buna. Eymür de bildiğiniz gibi 24 Oğuz boyundan biridir.
Ancak orada bazı olaylar meydana geldi yerlilerle. Çarpışmalar oldu. Daha sonra yine Mardin'in Derik ilçesinin Dedegarkın köyünden Baba İshak ona yardıma gitti. Kırşehir'in Malya Ovası'nda meydana gelen savaşta Anadolu Selçuklu Devleti askerleriyle ve Haçlılarla yapılan savaşta Baba İshak ve yanındakiler şehit oldu. Bu 1239-40 yılında meydana gelen çok önemli bir olaydır. Bu şunu gösterir, Türkmenlerin o dönemde Mardin, Urfa ve Diyarbakır yöresinde yoğunlukla yer aldığını gösterir. Zaten değişik kaynaklara da baktığımızda Safevi, Akkoyunlu, Osmanlı kaynaklarına, Batılı gezginlere de baktığımızda o yörede Dedegarkın zaviyesinin olduğunu, hatta bir nahiye olduğunu görüyoruz. Peki bu yörede daha hangi boylar vardı? Kısaca geçmek istiyorum. Çok uzun bir konu tabi. Akkoyunlu Saray Katibi'nin yazdığı kitabı Diyarbekriye'de mesela Baba Hasan-ı Garkın, Ayne Bey'i Hamza Hacı, Mansur Bey'i Avşar, Nihat Bey'i Koca Hacı, Seyit Mahmud'u Arapgir, tabi bu yer adı burada, aynı zamanda oba oluyor Safevilerde. Şeyh Muhammed Demirci ki Salmanlı Avşarı'nın bir obasıdır. İlaldı Bey Çepni, İnallı, Bayındır, Köpekli Avşarı, Hacılı gibi toplulukların bu yörede yoğunlukla yaşadığını biliyoruz. Akkoyunlu saray tarihçisi Ebu Bekri Tihrani'nin yazdığı Kitabı Diyarbekriye adlı eserde. Benim asıl burada anlatmak istediğim ise zaman kısa olduğu için bu yöredeki kutsal mekanlar. Hemen şununla başlayayım. 1170'li yıllarda Ebu Bekr el-Herevi adında bir Arap gezgin bu yöreyi geziyor. Hatta Eskişehir'e kadar gidiyor. Kutsal mekanları yazıyor El Ziyara adlı bir kitapçığında. Bu El Ziyara'da kutsal mekanlara başlarken Nusaybin'i örnek veriyor. Başlarken demeyelim de yani kitabının bir yerinde. 1170'li yıllarda Nusaybin'de şu kutsal mekanlar var. 1. İmam Ali adına Çiğde Ağacı. 2. İmam Ali adına bir makam. 3. Esirlerin Kerbela'dan Şam'a götürülürken bir gün kaldığı yerde İmam Hüseyin'in başının asıldığı Meşedür Res. Res baş demek, yani baş ziyareti. 4. Esirlerin Kerbela'dan Şam'a götürülürken Nusaybin'de bir gece kaldığı yerde İmam Hüseyin'in mübarek başından bir damlanın düştüğü ziyaret Meşhedün Nukte. Nukte damla demek. Ayrıca ekliyor Zeynel Abidin ve Salman Pak. Zaten Salman Pak'ın bir süre Nusaybin'de 5 yıl kadar yaşadığı şeklinde bilgiler ve söylentiler de var. Biliyorsunuz orada Zeynep anamıza ait bir makam da var. Fatıma anamızla İmam Ali'nin kızı Zeynep anamızla ilgili. Esirler dedim de açıklamayı unuttum. Esirlerin Kerbela'dan Şam'a götürülürken de kasıt şu. Ehli Beyt yani peygamber ailesi Kerbela'da esir alınıyor. Tabi erkekleri İmam Zeynel Abidin hariç şehit ediliyor. Geriye kalan kadınlarla İmam Zeynel Abidin Hazretleri Nusaybin, Harran, Rakka yoluyla Halep'e ve oradan da Şam'a, Emevi sarayına götürülüyor. Demek ki Nusaybin oldukça fazla ziyareti bulunan yerlerden biri. Bunlardan şu anda sanırım 3'ü ayakta bu ziyaret ve türbelerden, diğerleri maalesef tarihte kaybolmuş. Yine az önce sözünü etmiştim. Mardin'in Derik ilçesinin Dedegarkın köyünde ki burada Dedegarkın zaviyesi vardı. Bu köyde Sultan Numan'a ait bir türbe. Yine Dedegarkın'ın halifelerinden yani yardımcılarından Erge Baba'ya ait bir ziyaret. Erge Baba'nın adını taşıyan bir ziyaret. Yine Dedegarkın'ın halifelerinden Baba Arslanoğlu'nun ziyareti türbesi. Aslan Baba da deniyor. Baba Aslan Baba'yla Baba Arslanoğlu aynı mı bilemiyoruz ama Dedegarkın menkıbesinde uzun uzun geçiyor. Örnek vermem gerekirse
şuradan Türkmenlerle ilgili olanı da söyleyeyim. Örneğin Dede Garkın'ı anlatırken Seyit Ednai onun soyundan şöyle diyor. Dede Garkın için, Numan için. Tahtını seyir ile vardı Türkmen ezbetine, amal şiviller şefaati keramet himmetine, cümle mürit oldular müstarak rahmetine, mucizatından 48 boy ezbeti hikmetine, ana sadık gidenin sıdkı pakize niyetine, 17 dervişin 9'u geçti kerametine. Burada niye anıyor? 48 Türkmen boyunun ve ezbetinin Dede Garkın'ın müridi olduğunu, dervişlerin de ona biat ettiğini anlatıyor. Peki Dede Garkın'ın orada olduğunu anlattık. Yine bu şeyden Sefil Nevruz sanırım şöyle diyor: Musul dağlarına bir hubca seyran, Abdülaziz dağını eylemiş meskan, Mardin, Diyarbakır, Ergan elinden Seyit Sultan Dede Garkın görünür diyor. Yine Mardin'de olduğunu şuradan anlıyoruz. Dede Garkın için anlatıyor. Sabah sağar sığını, Abdülaziz dağı otlağıdır, Evliyanın türbesinden 2 gün ırağıdır. Gün bu kadar kerameti evliya zuhur eyledi, Mardin'de idi Sultan İbrahim'e hali malum eyledi diyor. Bu beyitlerde geçen Abdülaziz Dağı Türkiye sınırına yakın Suriye toprağında, onu da belirtmiş olayım. Yine bu yöreye baktığımızda önemli kutsal mekanlardan birinin Urfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Barut köyünde, şimdiki adıyla Sergen köyünde yer alan Hacı Bektaş makamı ve makam türbesinin ziyaretin olduğunu söylemem gerekiyor. Bunları Sayın Mehmet Salih hocamla birlikte tespit etmiştik, hatta ilk gezide gitmiştik. Bu Barut köyünde de, burası bir Arap köyü, Hacı Bektaş'ın orada yaşadığına dair söylentiler günümüze ulaşmış. Hem de bizim bildiğimiz Hacı Bektaş'ın hacı ünvanını almasının en orijinal şekli o köyde ifade ediliyor. Peki Hacı Bektaş deyince ne anlayacağız? Şunu anlayacağız. Halk telaffuzunda onun adı Hacı Bektaş'tır. Hacı Bektaş resmi telaffuz, İstanbullu'nun telaffuzu. Bektaş, Hacı Bektaş ne demektir? Bektaş obasının hacısı, yani din adamı. Az önce söylemiştim. Dede Garkın ne demek? Garkın boyunun dedesi. Adı ne? Numan. Hacı Bektaş ne? Bektaş aşiretinin hacısı ama onun doğuştaki adı Muhammed. Bektaş obasının din adamı olduğu için ilk başlangıçta ona Hacı Bektaş deniyor. Peki bu durumda neye bakmamız gerekiyor? Bektaş obasının bu yöredeki izlerine bakmamız gerekiyor. Bu yörede Bektaş-ı Büzürk, yani Büyük Bektaş, Küçük Bektaş, Bektaş Viranı, hatta Bismil'de olması gerekir. Şu anda yok. Bektaş Viranı gibi yerler Bektaş obasının, yani Hacı Bektaş'ın dini önderliğini yaptığı obanın yurtlarıdır. Bektaş-ı Büzürk ve Bektaş-ı Küçük ise Mardin topraklarında yer almaktadır. Bu neyi gösterir? Hacı Bektaş Hazretlerinin bir dönem burada yaşadığını gösterir. Çünkü bu az önce anlattığım Baba İshak olayını anlatan Elvan Çelebi, Baba İlyas'ın torunlarından, diyor ki Hacı Bektaş Dede Garkın ve Baba İshaklılarla aynı şeydendi, yani yoldandı, inançlandı, ama onun tutumu farklıydı diyor. Hatta edebalıyı da söylüyor. Şöyle diyor: Hacı Bektaş şol sebepten hiç göze almadı Tacı Sultanı, edebalı hü bundağı hüddam, gördüler hacıdan bu seyranı, böyle anladı bildi bunlar bu yolu bünyadı erkanı diyor. Gördüğünüz gibi edebalı ve Hacı Bektaş'ın da bu yörede olduğunu, ama Baba İshak olayına, Baba Resul olayına katılmadığını anlatıyor ki Bektaş obasının yurtlarının burada olması da önemli. Yine Akkoyunlu kaynağına baktığımızda Hamza-i Bektaş, Kutbeddin-i Bektaş, Sufi Halil-i Bektaş gibi
Akkoyunlu komutanlarını görüyoruz. Buradaki Bektaş Baba adı değil, Bektaş topluluğunun adıdır. Bektaş topluluğunun adıdır. Nasıl ki Mansur'u Avşar derken Mansur ki Safevilere katılmıştır. İlaldi Çepni derken onların baba adı değil, boy adı kastediliyorsa burada da Hamza-i Bektaş, Kutbeddin Bektaş, Sufi Halil Bektaş derken Bektaş Obası kastediliyor. Bektaş Obası da Çepni boyunun obalarından biri. Çepni boyunun obaları denince aklımıza Güvem, Güvenç gibi obalar gelecek. Ayrıca şu içinde bulunduğumuz bu organizasyonu düzenleyen köyde Çepnilerin dede ocağı olan Musa Kazımlıların bir başka ifadeyle Kazımoğullarının talibi olan bir köydür. Yani köyün soyu tabi kurucuları ve çoğunluğu Çepni boyundan olması gerekir. Dedem zaman kaç dakika olur? Evet. Şöyle Güneydoğu Anadolu yöresi yani Mardin, Urfa, Diyarbakır ve Türkmenler deyince biraz tuhaf karşılanabilir ama ben temelde Alevi toplulukların tarihini araştıran biriyim. Tabii ki Yörük ve Türkmenleri de yoğunlukla köy köy boy boy araştırıyorum. Ben de araştırmamın başlangıcında bu yörelere geleceğini hiç sanmıyordum. Çünkü ben günümüzde toplulukları tespit edip geriye doğru izini sürüyordum. Bir de baktım karşıma bu coğrafya çıktı. Hangi kaynağı kurcalasam, irdelesem bu bölge karşıma çıktı. Türkmenlerin ve tabii ki Yörüklerin coğrafyası. Bu anlamıyla önce ben de şaşırmıştım tabii araştırmaya ilk başladığım yıllarda. Ancak daha sonra çok farklı kaynakların ve birbirinden habersiz kaynakların ifadelerinin tarihsel gerçeği yansıttığını gördüm ve çalışmalarımın çoğunu bu bölgede yoğunlaştırdım. Birçok sempozyumda konuştum, birçok söyleşide ayrıca konuştum. Başta da söylediğim gibi kitaplarımda bu yöre özel bir yer tutar. Ben zamanı yapmayayım, unuttuğum bir şey var mı diye bakayım. Rüzgar da engelliyor. Şeyde sabit değil, mikrofonda. Evet, hemen hemen söyleyeceklerimi söylemişim. Sadece Karacaahmet'i unutmuşum. Karacaahmet kendi menakıbnamesine göre Mardin Diyarbakır yolundaki Sultan Şehmuz türbesinde yetişmiş. Daha sonra Suluca Karaöyü'ye gönderilmiştir. Karacaahmet'in kendi menakıbnamesinde bu açıkça yazılıdır. Yine Yunus Mukri de bu bölgenin insanıdır. Çünkü Türkiye'nin güneyinde Kuzey Irak'ta Mukri adlı bir bölge vardır. Ayrıca Mukri adında bir aşirette vardır. Yani bu bölgedeki kutsal mekanları ve türbeleri bir saat anlatsak belki bitmez. Ayrıca tekrara düşmek istemiyorum. Diğer çok değerli iki kardeşim, hocalarım da onların konusu da Yörükler ve Türkmenler olduğu için tekrara düşmek istemiyorum. Bu bölgedeki Türkmenler ne oldu diye bir iki cümleyle özetleyip bitireyim. Önemli bir bölümü Safevilere katıldı. Bir bölümü Dede Garkın topluluklarıyla birlikte Orta Anadolu'ya, daha sonra Hacı Bektaş'la birlikte Orta Anadolu'ya yöneldi. Çepniler ise en son daha çok Antep yöresinde ve Bismil'de de vardı. Buraya Şarkı Ahmet deniyordu. Batıya yöneldiler. Hemen hemen her Türk boyunun, Oğuz boyunun burada izine rastlıyoruz. Mehmet Salih hocam ki tahrir defterleri konusunda uzmandır. Onun tespit ettiği yer adlarında da onlarca, yüzlerce Oğuz boyunun ve obasının bu yörede yer aldığını görüyoruz diyorum. Ben hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Soruları cevaplarım, ayrıca ben yarın da buradayım. Çok böyle kendi köyünü, obasını, Yörük, Türkmen her neyse merak edenlerle birebir konuşabilirim. Benim için zevktir. Ben bunu yıllardır yapıyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler Sayın Hamza Hocam. Sayın konuklar, Hamza Aksüt sunumda da belirttim. Araştırmacı, yazar, sosyal tarihçi. Ama en bilinen ya da benim gözümde
pek rakibi olmadığını düşündüğüm Alevi ocaklar, ocakların tarihi, Alevilik tarihiyle ilgili çok kişinin göremediği şeyleri görüp bulan bir araştırmacıdır. Biz kendisiyle irtibatımız var ama yine bu toplantıda da yeni bir olayı çözdüğünü gördüm. Konuşma arasında Dirge Baba'dan bahsetti ama konuya uzak olanlar nedir diye senelerdir Dirge Baba'yı bir türlü bulamazdık bu deyişlerde geçen. Bugün konuşmamızda bunun Erge Baba olduğu ve Erge Baba'nın türbesinin yattığı yerin bu bölgede olduğu bunları biliyoruz. Bu sunumunda neden bahsetti? Kutsal yerlerin Diyarbakır, Urfa, Mardin bölgesinde özellikle de Aleviler açısından, Alevi inancındaki Müslümanlar açısından çok önemli yerler olduğunu vurguladı. Çok Alevi'ye sorsak İmam Hüseyin'in makamını, diğer buradaki 12 imamlara ait makamların bu bölgede olduğundan haberdar değildir. Bu konuda bizi aydınlattı. Yarına kadar burada birebir görüşmelerde de daha farklı konulara değinilebilir. Konunun özeti, Dede Garkın dedi sosyal bir attır. Kargınboyu'nun dedesidir. Hacı Bektaş sosyal bir attır. Bektaş obasının hacısıdır. Konuyu iki cümleyle bu şekilde özetleyebilirim. İkinci konuşmacımız Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Salih Erpolat. Mehmet Hoca'yı 14 yıl önce yine bu Türkmen Hacıköy'üne de gelerek o zaman tanışmıştım. Çalışmalarından şahsım da çok faydalanmıştır. Özellikle tahrir defterlerinin okunmasında. Çünkü yeni Latin harfleriyle olan yayınları okuduğumuzda acaba yazan doğru mu tercüme etti, doğru mu aktardı diye hep şüpheye düşeriz. Bu konuda Mehmet Salih hocama çok teşekkür ediyorum bu yola verdiği hizmetten. O tabii akademik anlamda çalışıyor ama bizim açımızdan çok önemli. Hocam buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim sayın moderatörüm. Değerli hazırın, Hüseyin Dede Garkın büyüğümüzün ifade ettikleri gibi benim akademik çalışmalarım bu bölge üzerine. Ben 16. yüzyılda Ergani Sancağı'nı, yine 16. yüzyılda Diyarbakır Beylerbeyliğindeki yer isimleri adlı tezleri tamamlayarak akademik hayatıma başladım. Aslında benim uzmanlık alanım yer isimleridir. 16. yüzyılda Diyarbakır bölgesi yer isimleri, daha sonra yine 16. yüzyılda olmak üzere bütün Doğu Anadolu ve dün de Kazakistan Üniversitesi'nin, yani Nur Sultan Bey Üniversitesi'nin düzenlenmiş olduğu, hatta bugün de devam ediyor. Orada da Maku yer adlarını ifade etmiştim. Sözü fazla uzatmayayım. Konumuz Güneydoğu Anadolu'daki Türk izlerinin, Türklerin tarihi izleri. Biz bu izleri nasıl takip ediyoruz? Bu takip ederken bulduklarımızı siz değerli vatandaşlarımızla nasıl paylaşabiliriz? Bunun üzerine kafa yormamız lazım. Malumunuz olduğu üzere günümüzde algı çoğu zaman gerçeklerin önüne geçebiliyor. Az önce moderatörümüzün de ifade ettikleri gibi bu bölgede ve Hamza Bey'in de ifade ettikleri gibi bu bölgeden söz edilirken genellikle Türkmenlerin varlığı pek kabul edilmiyor. Ama gerçek böyle mi? Bence anlatayım da ondan sonra beraber karar verelim. Şimdi Diyarbakır'ımızın konumundan biraz bahsedeyim. Diyarbakır veya Diyarbakır bölgesi
İran, Anadolu, Suriye coğrafyasının kesiştiği yerdir. Ve Allah'ın vergisi olarak da burası insanoğlunun en ucuz yaşayabileceği şekilde dizayn edilmiş bir coğrafya imkanlarına sahiptir. Güneşi, suyu, verimli toprakları burayı ayrı kılmaktan. Dünya devletleri dünyada süper güç olmak konusunda yarışırlarken ya bu bölgeyi tamamen ellerine geçirip bu bölgenin imkanlarını, coğrafi imkanlarını, stratejik imkanlarını kullanırlar ya da bu bölgede var olan devletlerin imkanlarıyla beraber hareket etmek isterler. Bu Sasaniler döneminde de böyleydi. Bizans döneminde de Roma döneminde, Bizans döneminde de böyleydi. Osmanlılar zamanında da böyle. Günümüzde de böyledir. Yakın geçmişte biz bir dünyada soğuk savaş dönemini yaşadık. Bu soğuk savaş döneminde de Diyarbakır'ımız yine belirleyici olan coğrafyalardandı. Osmanlılar dönemine geri dönelim. Osmanlılar döneminde burası geç fethedildi ve Osmanlıların eline geçmiş bir yer. 15 Eylül 1515'te Osmanlıların eline geçti. Osmanlıların eline geçtikten sonra hem İran'a yapılacak seferlerde hem Suriye'ye yapılacak seferlerde burası önemli bir üs olarak kullanılmıştı. Günümüzde de burası 7. Kolordu'nun merkezi, yine aynı zamanda Orta Doğu'dan gelecek her türlü tehlikenin ilk karşılandığı bölgedir. Bu bölgenin Türkleşmesi tarihin çok eski dönemlerinden beri söz konusudur. İlk gelen Türkmenler buraya akınlar yapmışlar. Mesela Hunlar döneminde akınlar yapılmış. Hunlar dönemine gelen akınların sadece akın şeklinde olduğunu biliyoruz. Onlardan elimize kalan pek bir iz, somut, müşahhas iz pek yok. Ancak daha sonraki dönemlerde özellikle Osmanlı Devleti'nin önemli bir uygulaması var. Osmanlı Devleti bir yeri ele geçirdiği zaman, fethettiği zaman veya orayı vatandaştırdığında yaptığı ilk işlem oradaki insan unsurunu ve maddi gelirleri kayda geçiriyordu. Bu kayıtlar sonrasında tahrir defterleri dediğimiz ve günümüzde Diyarbakır'ımızın tahrirlerini ihtiva eden 4 ayrı tarihte yapılmış kayıtlar mevcuttur. İlki 1518 tarihli, ikincisi 1526, üçüncüsü 1540, dördüncüsü 1566 tarihli olmak üzere 16. yüzyıla ait çok önemli kayıtlar var. Bu kayıtlarda bu bölgedeki bütün köy isimleri, bütün şehir isimleri, mahalle isimleri, mezra isimleri mevcuttur. Türkmen tarihi açısından ele alındığında ise bu aynı zamanda genel Türk tarihi açısından da çok önemli bir konu. Bu bölgenin Osmanlı öncesinde büyük ölçüde Türkleşmiş olduğunu görüyoruz. Ancak Osmanlılar buraya geldiğinde Türkler arasındaki, yani Safevi Türkleri ile Osmanlı Türkleri arasındaki siyasi çekişmede bu bölgede önemli bir nüfus değişikliğinin, demografik yapısının değişmesine yol açtığını görüyoruz. Bu ifade ettiklerim, şimdiye kadar ifade ettiklerim soyuttu ama ben somut olanın, müşahhas olanların da ifade edeyim. Şimdi özellikle 1526 tarihli tarih defterlerinde sürh seran diye bir vergi alınıyor. Sürh kırmızı demek, seran başlar demektir. Yani kızıl başlar. Bu tarih defterleri aslında daha 1998'de Başbakanlık Osmanlı Arşivleri tarafından yayınlanmıştı. Ancak her ne hikmetse bu bilgi çok paylaşılmadı kamuoyuyla veya fark edilmedi. Tabi bunun teknik sebepleri de var. Yani bu özel kasıtlı gizleme şeklinde anlaşılmasın lütfen. Siyakat diye bir yazı ile yazılıyor. Bu siyakat yazıda Arap alfabesi olmasına rağmen üzerinde herhangi bir noktalama olmuyor. Noktalama olmayınca da gerçekten özel bir bilgi, özel bir gayret gerektiriyor bunları okuyup yorumlayabilmek. Şimdi bu vergiden biz şunu anlıyoruz. Bu vergi önce niye alınıyor? Bunu izah etmeye çalışayım bir iki cümleyle. Bu vergi Kızılbaş olarak tabir edilen Türkmenlerin
yerlerini, yurtlarını terk ederken geride bıraktıkları emvalın vergilendirilmesiyle kayda geçiriliyor. Biz buradan somut bir şekilde anlıyoruz ki burada iki Türk devletinin karşı karşıya gelmesi sonrasında Alevi Türkmen olanlar, ki Alevi tabiri yeni bir tabirdir. Eskiler Sürfseren ya da Kızılbaş tabirini kullanırlar. Kızılbaşların ciddi bir kısmı bu bölgeyi terk etmek zorunda kalıyorlar veya tercihlerini bu yönde kullanıyorlar. Dolayısıyla 1514'teki Çaldıran Savaşı mütakip 1516'daki Dedekart'ın sahrasındaki Osmanlı-Safevi Savaşı bu coğrafyada ciddi bir nüfus değişikliğine yol açmıştır. Onun dışında şimdi bu söyleyeceklerimi söyleyebilmek için tam 6 yıl bekledim. 1518'deki tarih defterlerinde yer alan köy, mezra ve mahalle isimlerinin kahir ekseriyeti, büyük ekseriyeti Türkçe, özbeöz Türkçe isimleri ihtiva ediyor. Onun dışında hemen her köyde öz Türkçe isimler var. Bugün çoğu soy isim olarak kullanılan Tanrıkulu, Pınar, Kar yağdı, Sevindik, Güvendik gibi, Eslemez gibi özbeöz Türkçe olan kişi adları o gün bu coğrafyadaki hemen her köyde görebildiğimiz isimler arasında dikkat çekiyor. Ve biz bunları yavaş yavaş köy köy yayınlamaya başladık. Yer adlarıyla ilgili çalışmalarımızı büyük ölçüde kamuoyuyla paylaştık. En son Siverek bölgesi yer adlarını yayınladım. Bundan sonra sırayla nasip olursa bütün Güneydoğu'yu sancak sancak, köy köy, mezra mezra anlatmaya, yazmaya ve bu gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Az önce dedim, 6 yıl bekledim şu. Bu bölgede Kürtçe yer adları 16. yüzyılda yoktu. 16. yüzyılın sonlarına doğru bu Kürtçe yer adları ortaya çıkıyor. Dikkat edin ama, Kürtçe yer adları yok diyorum. Ben Kürt yoktu demiyorum. Bu Kürtçe yer adları bu bölgede mesela şu anda var. Eğer şu anda bir yerin adına Kürtçe yer adı deniliyorsa bilin ki ortaya çıkış tarihi yenidir. Yani 16. yüzyılın sonlarından itibaren yavaş yavaş başlıyor ama şu anda mevcut Kürtçe olan yer adlarının yaygınlaşması 19. yüzyıldan itibaren artmaya başladığını görüyoruz ve kayıtlarda yer aldığını görüyoruz. Bu arada şunu da ifade etmek boynumuzun borcudur. Müsaadenizle ifade edeyim. Kürtçe yer adı ile eski yer adı aynı şey değildir. Mesela ben kendim Çermikliyim. Diyarbakır Çermik'tenim. Ergani'de büyüdüm. Bu coğrafyada da imkan buldukça hemen her köye gitmeye çalışıyorum. Tabii coğrafya bir hayli geniş. Doktora sırasında bu bölgenin güvenlik problemi vardı. Birçok yere zaten gidemedik de. O bakımdan yerinde araştırma yapmak çok mümkün olmadı ama arşiv belgelerini çözümledik, kullandık. Şimdi somut örnekler vereyim. Mesela dedim ya ben Ergani'de büyüdüm, Çermikliyim. Ergani'de ilkokula gittiğim köyü ifade edeyim. Köyün adı Tılhuzur. Yerel telaffuz böyle. Sonra bunu Tilhuzur'a çevirdiler. Ama köyün yeni adı Yayvantepe köyüdür. Tilhuzur veya Tılhuzur, yerel telaffuzu kullanayım. Tılhuzur, buna Kürtçe derseniz o zaman şu soruma cevap vermeniz gerekir veya vermeleri gerekir. Peki Kürtçe'de bunun anlamı nedir? Hangi anlama geliyor? Bunun Kürtçe anlamı yok. Nasıl Türkçe'de bir şey ifade etmiyorsa Tılhuzur, Kürtçe'de de bir şey ifade etmiyor. Ama biz bunun dil kısmının tepe, huzur diye ifade edilen kısmının da baharda yeşillenen yer anlamına geldiğini biliyoruz. Ama ne til ne huzur. İkisi de Türkçe değil, Kürtçe de değil. Yine çevremizdeki köylerden bahsedelim.
Yani mesela Hilar Köyü, Ergani'nin Hilar Köyü. Hilar bugün Sesverenpınar ismiyle bilinir. Hilar ta ilk çağlardan beri olan bir köydür. Eski ismi Hilar'dır ama bu Hilar'a biz Kürtçe dersek bir gerçeği ters yüz etmiş oluruz. Kürtçe olması durumunda da kıyamet kopmaz. Onu da söyleyelim. Bu da Allah'ın ayetlerindedir bütün diller. Onu da teslim edelim. Bu arada şunu da çok açık yürekli söyleyeyim. Rahmetli annem sağ olsaydı Kürtçe dışında ya da Kurmancı dışında anlaşma şansımız olmayacaktı. Yani ben şu konuştuğumuz lisanı, Türkçeyi okulda öğrendim. O bakımdan benim pozisyonum biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Siz herhalde bunu takdir edersiniz. Şimdi devam edelim. Bu bölgedeki ilk Kürtçe yer adlarından birkaç örnek vereyim. Mesela biri Diyarbakır'ın bugün Hazro diye bildiğimiz Tercil sancağında. Orada önce bir Balıklı Pınar. Balıklı Pınar diye bir köy adı, Türkçe köy. Sonra bu Balıklı Pınar'ın adı Nami diğer ismi Kaniya Masi. Kani Kürtçe'de yani Kurmancı lehçesinde pınar demektir. Yani suyun çıktığı yer demektir. Kaynak demektir. Göze demektir. Masi de balık demektir. Onun dışında mesela Siverek'te önce bir Karacaviran, sonra Nami diğer Harapreş. Karacaviran Türkçe isim, yerini Harapreş'e bırakıyor. Harap Arapçada tahrip olmuş, viran olmuş yer demektir. Harapreş, reş kara demektir. Ve böyle örnekler başlıyor. Sonra 17. yüzyılda İran'da Sünni Kürtler takibata maruz kaldıklarında Anadolu'ya geliyorlar ve tabi Anadolu'nun İran'a açılan kapısı veya İran'ın Anadolu'ya açılan kapısı üzerinde Güneydoğu dediğimiz coğrafyamızın toprakları var. Ve bu aşiretler bu coğrafyaya yerleştikten sonra zamanla kendilerine has olan, kendilerine özgü olan kelimeleri coğrafyaya da vermeye başlıyorlar. O bakımdan Kürtçe yer adları yok demiyoruz. Tarihleri yenidir diyoruz ve bunlar 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayarak Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da yavaş yavaş ortaya çıkmıştır diyoruz. Bunlarla ilgili yayınları da yaptık, yapmaya da devam ediyor. Mesela Ağrı'nın yer adlarını çalıştım. Ağrı'da da benzeri durum var. Ağrı'da bugün Kürtçe yer adları var ama Kürtçe yer adlarının hepsi 16. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış. En son geçen yani bu bölgeyle ilgili geçen sene Ad Bilim Sempozyumunda bu bölgede 16. yüzyılda ortaya çıkmaya devam eden Türkçe mezra adlarını sundum. Ondan internette bulabiliriz. Orada da 16. yüzyılda bile 16. yüzyılın ikinci yarısında bile Mardin'de, Urfa'da, Siverek'te, Ergani'de, Çermik'te az önce hocalarımızın da ifade ettikleri gibi Şarkı-i Amit, Garbi-i Amit yani Amit sancağının doğusunda, batısındaki coğrafyada bile halen Türkçe yer adları çoğalmaya, artmaya, varlığını göstermeye devam ediyordu. Bu arada şunu da söyleyelim, bunu da bir vazife olarak görüyorum kendi üzerinde bu coğrafyanın insanı olarak. Şu kelimeyi de izah etmemde müsaade ederseniz fayda mülahaza ediyorum, görüyorum, paylaşalım. Şimdi Diyarbakır'ımızın biliyorsunuz eski adı Amit'tir. Bazıları bunu Ahmet şeklinde söylerler. Süryaniler bunu Ümit şeklinde kayıtlarında ifade ederler. Şimdi Arap alfabesini bilenler için veya bu konuya hakim olanlar için şu 3 harfle yazılmış olan Amid'i ifade etmeye çalışayım. Elif, mim, dalla yazılıyor. Arap alfabesi Latin alfabesinden farklıdır. Latin alfabesinde ağzımızdan çıkan her ses için bir harf söz konusu olabiliyor. Arap alfabesi biraz daha farklıdır. Arap alfabesindeki bir harfi değişik şekillerde telaffuz etmemiz mümkündür. Mesela
gül kelimesi ile kel kelimesi aynı yazılır. Kül yani bütün kelimesi o da aynı. Kül, gel, kel. Üçü kef ve lamla yazılır. Amidimizi de Türkler amid şeklinde okumuşlar, telaffuz etmişler. Süryaniler ümit şeklinde telaffuz etmişler. Ermeniler amel şeklinde telaffuz etmişler. Bu kelime ne Türkçedir ne Kürtçedir bilimsel olarak. Bu kelimenin varlığı da ta Asurlardan beri var. Asurlardan beri bu kelimenin varlığını biliyoruz. Sonra Diyarbakır ismi, Diyarbakır şeklinde vilayet, önce vilayetin ismi, daha sonra şehrin ismi olarak da kayıtlarımızda yer almaya başlamıştır. 1937'de de Mustafa Kemal Atatürk bu ismi Diyarbakır şeklinde, daha doğrusu onun kurmuş olduğu bir ilmi heyet tarafından Diyarbakır olarak değiştirilmiştir. Bu bölgemizin Türk tarihindeki önemi, asıl önemi bence şudur. Asıl önemi az önce ifade etmeye söylemiştim. Algı farklı, gerçek farklı. Bu bölge Türk tarihinde Anadolu'nun Türkleştiği ilk coğrafyadır. İlk coğrafyadır. Türkler bu bölgeden batıya doğru gitmişlerdir. Türkler, tekrar ifade ediyorum, bu bölgeden batıya doğru gitmiş. Gerçi 2 hatta 3 önemli güzergah var. Toroslardan güneye Suriye'ye doğru inen Türkler önce burada konaklamışlar. Burada şehirler, köyler kurmuşlar. Daha sonra batıya geçmişler. Bir kısmı da Karadeniz'den Orta Anadolu'ya doğru gidenler olmuş. Bir başka yolda, bir başka güzergah da Balkanlardan Anadolu'ya gelme şeklinde tezahür etmiştir, gerçekleşmiştir. Bugün bu coğrafyada özellikle Çermik, Ergani ve Diyarbakır'ın yerlileri için bir algı operasyonu söz konusu. Deniliyor ki bunlar Osmanlılar tarafından buraya gönderilen ve bu bölgenin Türkleşmesini sağlamak amacıyla gönderilen kişiler deniliyor. Bu tarihi gerçekle alakalı değil. Osmanlılar buraya geldiğinde zaten Türkler vardı. 1518'deki tahrir defteri, 1518 tarihindeki tarih defterindeki bilgiler, orada şahıs isimleri, kişi adları, köy, mezra adları Akkoyunlular ve öncesine ait isimlerdir. Osmanlıların yaptığı tespittir. Osmanlılar onları kurmuş değil. Yani o köylerde, o mezralarda, mahallelerde, şehirlerde özbeöz Türkçe isimler taşıyan kişiler o isimleri Osmanlıların verdiği isimler, onların isimleri Osmanlıların verdiği isimler olarak değil. Osmanlıların bu coğrafyada hazır bulduğu isimler olarak değerlendirmek lazım. Bu bakımdan bu çarpıtmaya çalışılan bilgi de tahsis etmeyin burada gerçekleştirilmesinin veya dile getirilmesinin yeri olduğunu düşünüyor ve sizinle paylaşıyorum. Onun dışında bu coğrafya sadece yer adları, kişi adları veya siyasi otoritenin Türkleşmesiyle Türk tarihindeki izini anlatmak kafi gelmez, yeterli olmaz. Diyarbakır'ımız aynı zamanda Türk sanat tarihi için de bir açık hava müzesidir. Ancak bir şanssızlığımız var. Biz bunu Diyarbakırlılar olarak ister valilik olsun, ister belediyeler olsun, ister merkezi ilçe kaymakamlıkları olsun elbette çaba gösteriyorlar. Diyarbakır'dayım, bunu görüyorum. Çabalarını göz ardı etmek haksızlık olur. Ancak bu çabaların benim düşündüğüm ölçüde somut, müşahhas meyve vermediğini görüyoruz. Bugün yani 2022 yılı dünyasında turizm önemli bir gelir kapısıdır, önemli bir ekonomik kaynaktır. Diyarbakır'ımız bunu potansiyeli iyi kullanamıyor. Zaman zaman dostlarımızla sohbetlerimizde ifade ediyoruz. Diyoruz ki evet Diyarbakır önemlidir, turlar geliyor ancak bu turlar
bazı önemli yerleri misafirlerine göstermiyorlar veya belki göstermeye zamanları olmuyor, bilmiyorum. Mesela Diyarbakır'ımızda Akkoyunlardan kalma çok önemli eserler var. Başta Nebi Camii, ondan sonra 4 ayaklı minare, Safa Parlo ya da İparlo Camii. Bu camiye bir parantez açıp biraz açmam lazım, anlatmam lazım. Ben moderatörümüz toparlayın diyor. Evet, hemen toparlayayım. Bu bir iki cümleyle bunları ifade edip sonra bir iki cümleyle konuşmama son vereyim. Bu cami Mimar Sinan'a ilham kaynağı olmuş. Mimar Sinan bu camiyi gördükten sonra Diyarbakır Behrampaşa Camisi'nin projesini çiziyor. Ve Behrampaşa Camisi'nin eğer yarın nasip olursa, gezme imkanımız olursa göreceksiniz, sanat tarihi açısından bunu beğenmemek için ancak sanattan anlamamak gerekiyor. Bir başka önemli bilgi daha paylaşayım. Daha doğrusu kayıtlarda var. Burada dile getireyim. Şimdi bu bölgenin demografik yapısıyla ilgili en son önemli kaynağımız 19. yüzyılın sonlarında kaleme alınmış ve Türk tarihinin de ilk ansiklopedisi olan Kamus-i Alam. Kamus-i Alam'ı okuyup incelediğinizde bu bölgedeki bütün şehirlerin nüfuslarının en az 1/3 ve daha fazlasının Türk olduğunu görüyoruz. Peki ne oldu bu Türklere veya Türkmenlere? Burada şu parantezi de açayım. Şimdi Osmanlıların veya bizim eski Türk devletlerinin anlayışına göre Müslümanlar aynı kategorideydi. Yani Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, bunların tefrik edilmesi, ayrılması söz konusu değil. Bunlar aynı başlık altında kayıtlara geçirilirdi. Ama buna rağmen 19. yüzyılda kaleme alınmış olan Kamus-i Alam'daki bilgilere göre bu coğrafyamızda yer alan bütün şehirlerin nüfusların en az 1/3, hatta bazen daha fazlasının Türk olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dünyada şöyle bir gerçeklik var. Göçler doğudan batıya doğru gerçekleşmektedir. Şimdi hali hazırda bu bölgede yaşayan insanlarımız da göç ederlerken yine yönünü batıya doğru çeviriyorlar. Bu üçüncü tekrarım olacak. Affınıza sığınarak algı. Mesela deniliyor ki özellikle bölücü terör örgütü ve onun destekleyicisi olan Avrupalılar bu bölgede bölge halkına gayri hukuki muameleler yapılıyor şeklinde bir sürü yayın yapıyorlar. Ben de zaman zaman böyle birebir konuştuğumda diyorum ki eğer zulüm söz konusuysa bu insanlar göç ettiğinde İzmir'e, Ankara'ya, Adana'ya, Mersin'e, İstanbul'a değil ya Irak'a ya İran'a ya da başka bir coğrafyaya gitmeleri lazım. Bu coğrafyada göç edenler yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları dahilinde olan Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, son yıllarda turizmin önemli bölgelerinden olan Antalya, Marmaris, Bodrum gibi yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla biz tarihimizi kendimiz yazacağız, kaynaklarımızı kendimiz kullanacağız ve yorumlarımızı da kendimiz yapacağız. Kendimiz yorumladığımız zaman bu coğrafyanın imkanlarını kendi sömürgeci emelleri için kullanmak isteyen Amerika ve Avrupa Birliği, Rusya gibi ülkelere verebileceğimiz en sağlam cevap olacaktır. Bu şenlikte bizi dinlemeye zahmetinde bulunduğunuz için Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen her Türk grubunu ayrı ayrı selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkürler hocam. Sayın hocam, önemli başlıklar, altı çizilecek başlıklara değindi. Mesela günümüzde algı olgunun önüne geçiyor dedi ki çok doğru bence. Osmanlı Devleti 600 yıl imparatorluk olarak yaşamış. Bununla ilgili olumlu olumsuz
çok şeyler söylenebilir. Ama şunu ben araştırmacılardan duydum. Osmanlı Devleti'ndeki kayıt sistemi dünyada çok az bulunacak bir kayıt sistemidir derler. Hocam buraya değindi. İşte bu kayıtlardaki okuma, oradaki yazı sistemi siyakat diye ifade ediyorlar. Biz zannediyoruz ki her Arap harfleriyle olan yazıyı okuyan kişi bu eski kayıtları okuyabilir. Ben Ankara'da bir profesör arkadaşa bir yazı vermiştim. Bir ay okuyamadılar. Ya bu çok mu dedim, bir sayfa şey. Sonra dediler ki biz bunu dediler gönderdik. Nereye gönderdiniz? 4 yer saydılar. Şu kişiler okuyor biri dediler. Biri de Mehmet Salih hocamdı o isimlerden. Orada dikkatimi çekmişti. Tabii bir önemli başlık, konuştuğu süre içerisinde çok başlıklar var da ben konuyu tekrar düşmemek için bence önemli gördüklerim bir başlık yapacağım. Yer atları, Kürtçe yer atları 16. yüzyıldan sonra oluşmuştur ve yoğun olarak da 19. yüzyılda dedi ki bu hakikaten önemli bir bilgiydi benim için. Yine zaman zaman günümüzde işte medyada, basında tartışma konusu olur. Efendim Tunceli mi Dersim mi? Yok efendim birileri ne der? Hayır Dersim. Birileri der ki yok burası Dersim'in bir parçası. Tunceli denir falan. Ben de merak ettim, tarihçilere sordum. Ya burası eskiden beri Tunceli olmadığını biliyoruz da Dersimli deyince dediler ki hocalar yok ya dediler Dersim lafı sözü 200 yıllık falan, ondan evvel ağırlıklı olarak Çemişgezek'ti dediler. Allah Allah dedik. 1848'den itibaren Dersim oldu diye. Özetle tarihi konuları hakikaten ciddi araştırmalar yapan, alanı bilen, bu eski özellikle tahrir defterlerini okuyabilen, bu çalışmaları yapanlardan faydalanırsak daha bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzına, diline, emeğine sağlık. Üçüncü konuşmacımız bir araştırmacı, yazar kendisi. Sayın Cengiz Yıldırım. Cengiz Bey'in de özellikle Orta Çağ'a ilgilendiren, Orta Çağ dönemine ait Alevilikle ilgili, İslam tarihiyle ilgili, son zamanlarda da Safevilerle ilgili bazı çalışmalar oldu. Kitap olarak da yayınlandı. Şimdi bize burada Türkmenlerin başlığına bakayım. Safevi Devleti'nin kuruluşunda Türkmen aşiretler. Şimdi Safevi Devleti kurulduğunda 12 yaşında olan İsmail şeyh olan birden şah konumuna getiriliyor. Devlet kurdu diyoruz ama 12 yaşındaki bir çocuk, ben bakıyorum devlet değil, şu çadırlardan birini bile zor kurar. Ama arka plana baktığımızda arkada 7 Türkmen beyinin bulunduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu konulara değinecektir Cengiz Bey de. Cengiz Bey buyurun, söz sizde. Teşekkür ediyorum sevgili moderatörüm. Gene değerli görüşlerini açıklayan araştırmacı arkadaşım Hamza Aksüt ve Mehmet Salih Erpolat'ın değerli açıklamaları gerçekten ufkumuzu açacak durumda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, bir zamanlar Türkmenlere başkentlik yapmış kadim şehir Diyarbakır'da olmaktan, sizlerle tanışmaktan çok mutluyum.
Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Efendim, kendimi tanıtmak istiyorum kısaca. 1954 Şarkışla Beyyurdu köyü doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim aldım. Türkmen Alevi bir ailenin çocuğuyum. Yayımlanmış 12 kitabım bulunmaktadır. Bugün tabii ki konuşacak çok şey var ama tekrara düşmek istemiyorum. Bugünü bizlere armağan eden, bizlerle değerli katılımcıları bir araya getiren Diyarbakır Türkmen Alevleri Derneği Başkanı Sayın Cumali Kahraman'a teşekkür ederken, bu binbir çiçek, bozkırın binbir çiçeklerini bir araya getiren çalıştayında başarılı geçmesini diliyorum. Değerli dostlar, özet olarak geçmek istiyorum çünkü aşağı yukarı arkadaşlarla aynı alanlarda çalışma yaptık. Tekrara da düşmek istemiyorum. Ben bu coğrafyada Türkmenlerin, özellikle konar göçer Türkmenlerin, Alevi Türkmenlerin talihsizliğini kısaca özetlemek istiyorum. Türkler Anadolu'ya Büyük Selçuklu komutanı Alparslan'la Bizans komutanı Roman Diyojen arasında yapılan Malazgirt Savaşı'yla gelmişlerdir. İlk dönem kurulan Türkmen beylikleri işgal ettikleri topraklarda kendi adını kurumlaştırmışlardır. Bunları kısaca özetlemek istersem, Saltıkoğulları 1072'de kurulmuş, Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Erzurum ve çevresinde Ebu'l-Kasım Saltıkoğlu Ali Bey tarafından kurulmuştur. Mengücükler gene 1072'de Mengücük Gazi tarafından Erzincan ve Kemah çevresini fethederek beyliğini ilan etmiştir. Danişmentoğulları gene aynı tarihte 1072 yılında Melik Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olarak Tokat, Niksar, Amasya ve Kayseri civarında kurulmuştur. Çabukoğulları 1085 yılında Emir Çabuk Harput merkez olmak üzere Palu, Arapkir civarında kendi yönetimini kurmuştur. Dilmaçoğulları 1085 yılında Bitlis, Erzen dolaylarında Dilmeçoğlu Mehmet Bey tarafından kurulmuştur. Artıkoğulları 1101 yılında Oğuzların Döğer boyuna mensup Eksioğlu Artuk Bey'in oğulları Sökmen İlgazi ve Mardin, Diyarbakır, Halep yöresinde kendi beyliklerini kurmuşlardır. Sökmenliler 1102'de Selçuklu komutanlarından Sökmen el-Kütbi tarafından Van Gölü Havzası'nda kurulmuştur. İnaloğulları 1103 yılında İnal Bey tarafından Amit'te Diyarbakır'da kurulmuştur. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi Anadolu'ya Malazgirt Savaşı'yla giren Türkmenler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulmuştur. Hepsi de Oğuz Türk boylarındandır. Ne yazık ki 1092 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın ölümüyle Anadolu Selçuklu Devleti bağımsız hareket etmeye başlamış. Bu birlikte Bizans topraklarına girdikleri Türkmenleri, Türkmen beyliklerini yaklaşık 150 yıl içinde yok etmiştir.
Tabii ki bu durumlar Türkmenlerde çok büyük tedirginlik yaratmış. Bu esnada 1230 yılında gene bir Türkmen devleti olan Harzemşahlarla Yassı-Çemen Savaşı'nda Selçuklu galip gelmiş. 1240 yılına doğru Türkmenler üzerinde ağır baskılar yaratılmıştır. Bu durum değerli Hamza Aksüt'ün de önemli bir çalışması olan Babayi ayaklanmasını doğurmuştur. Babayi ayaklanması sonrası Selçuklu'nun zayıf durumundan yararlanan Moğollar 1243 yılında 1243 yılında Kösede Savaşı'yla Anadolu Selçuklu Devleti'ni yenmiş ve kukla bir devlet haline getirmiştir. İşte bu durumdan yararlanan Türkmenler artık batıya yani Germiyanoğulları gibi, diğer Aydınoğulları gibi, hatta Karamanoğulları gibi beylikler kurulmuş. Bunların içinde tabii Osmanlı Beyliği de kurulmuş batıda. Daha sonra 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti işte bu Selçuklu kılıcından kurtulan Türkmen Alevilerin de katılımıyla kurulmuştur. Kuruluşunda Türkmen Aleviler yer almıştır Osmanlı'nın. İlerleyen süreçte Yeniçeri Ocağı'nın kurulması ve Hristiyan topraklarının işgali sırasında o kesimden emirlerin görevlendirilmesiyle kurulucu olan Türkmen Aleviler Osmanlı tarafından dışlanmıştır. İşte tam bu dönemde Yıldırım Beyazıt bütün Türkmen beyliklerini yutmaya çalışmış, hatta yutmuş büyük bölümünü. Türkmenler bu arada Timur'u Anadolu'ya davet etmişlerdir. Aslında değerli dostlar, Timur gerçekten araştırılmaya, incelemeye değer bir konu olmalı. Timur'un Anadolu Türkmenleri üzerindeki etkisi, korumacılığı bilinmemekte ya da bilinmezlikten gelinmektedir. Timur'un 1402'de Ankara Savaşı ile Osmanlı'yı yıkması sonucu Semerkant'a dönerken götürdüğü esirlerle Erdebil tekkesine uğrar. Erdebil tekkesi Anadolu Aleviliği, Kızılbaşlığı üzerinde çok büyük etkisi olan bir tekkedir. Bu tekkenin postişini Hoca Ali'nin ricasıyla buradan götürdüğü esirler serbest bırakılır. Bir süre tekkede eğitim alan Türkmenler, buradan giden esirler, bir kısmı Erdebil'de bir mahalle kurulur, Rumlu adında, orada kalırlar. Diğer bir kesimi de Anadolu'ya dönerler. İşte Safavilerle Anadolu Türkmenlerinin buluşması bundan sonra başlar. Tabii ki çok önemli bir çekim merkezidir. Osmanlı'nın adamdan saymadığı, aşağıladığı Türkmenler artık Safavi tarikatı, Safavi tekkesinin yolunu tutar. Tabii ki bunun önüne geçmek için II. Beyazıt bir takım yasalar çıkarır ama engel olamaz.
Daha sonra Şeyh Cüneyd'in Karakoyunlu Cihanşah tarafından sürgün edilmesiyle Şeyh Cüneyd yaklaşık buradan giden esirlerin bir kısmını da yanına alarak Anadolu'da 11 yıl Çepni, Avşar, Kaçar, Şamlı, Rumlu aşiretler içerisinde faaliyet yürütür ve taraftarlarını çoğaltır. Daha sonra Hasankeyf'te Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la buluşurlar. Uzun Hasan, Şeyh Cüneyd'i Diyarbakır'a başkente davet eder. Daha sonra da kardeşiyle evlenmesini sağlar. Tabii 4 yıl Diyarbakır'da Şeyh Cüneyd çok önemli çalışmalar yapar. Yani Anadolu'nun büyük bölümünde Türkmenlerle ilişkilerini geliştirir. İşte 1447-49 yılında Anadolu'ya gelen Şeyh Cüneyd 50 yıl sonra Safavi Devleti'nin kurucu unsurlarının bir şekilde tohumunu ekmiştir. İşte bu 11 yıllık sürgün zamanında ilişki kurduğu Türkmenler, Osmanlı'dan memnun olmayan, onun aşağıladığı Türkmenler Şah İsmail'i Erzincan'a davet eder. Şah İsmail 12 yaşında bir çocuktur. 12 yaşını yeni bitirmiştir. 7 Türkmen beyi önüne düşer. Erzincan'da büyük bir kurultay hazırlanır. Bu kurultaya 10 binlerce Alevi Türkmen akar. İşte bu dönemde Osmanlı Padişahı II. Beyazıt vardır. Yavuz Selim de Trabzon'da şehzadedir. Bu durumu görür. 1512 yılı geldiğinde Yavuz Selim babasına darbe yaparak onu bir şekilde tahttan indirir. Tahta Yeniçerilerin de desteğiyle tahta geçer. Amaç burada Safavilere akışı durdurmak, Safavi Devleti'ni de savaş açarak ortadan kaldırmaktır. Ama öyle bir durum vardır ki Anadolu'da Safavilerin, Şah İsmail'in çok büyük taraftarı vardır. İdrisi Bitlisi bu bölgede Akkoyunlu Sarayı'nda katiplik yaptığı için bölgeyi çok iyi tanımaktadır. İdrisi Bitlisi ile bir takım ilişkiler kurar ve ondan aldığı bilgiler sonucu Safavi Devleti'nin Şah İsmail'in üstüne yürümeden Anadolu'da Safavi taraftarı ne kadar Türkmen Kızılbaş varsa önce fişletir. Bu yıl 1413 yılının sonlarıdır. Ondan sonra da bu fişlenen 40.000'in üzerindeki Türkmen Alevi kılıçtan geçirilir. Burada amaç şudur. Ben Şah İsmail'in Safavilerin üzerine gittiğimde arkamdan isyan çıkarabilirler. Bunu ortadan kaldırmak için Anadolu'daki Safavi taraftarları, Şah İsmail taraftarlarını katleder. Bunu kendi tarihçisi İdrisi Bitlisi Selim Şahname adlı kitabında yazmaktadır. Evet, ondan sonra da Çaldıran Savaşı'na yani Çaldıran'da yapılan, Hoy yakınlarında Çaldıran'da yapılan savaş gündeme gelir. Bu savaşta elbette Osmanlı'nın topu tüfeği karşısında Şah İsmail az sayıda insanla dayanamaz. Bir gün sürer zaten savaş. Savaş sonrası da akşam herkes dağılır.
Buradan şuraya varmak istiyorum. 1414 yılında yapılan savaştan sonra Yavuz Tebriz'e gider, 9 gün kalamaz çünkü halk desteği yoktur, tabanı yoktur. Oradan Amasya'ya döner. Amasya'ya döndüğünde Yavuz'un hedefinde iki düşman vardır. Bir Adlev'le Dulkadiroğlu Beyliği, ikincisi de İdris-i Bitlisi'yi görevlendirerek Kürt beyleriyle ilişki kurmasını sağlamaktır. Amaç Safavilerle Osmanlı arasında bir tampon yaratmaktır. Bunun için önce Dulkadiroğlu Beyliğini ortadan kaldırır 1515 yılında. 1516 yılında da Koçhisar Düzlüğü denen, yani Dede Karkın Düzlüğü de olarak da geçiyor. Burada Safavilerle yapılan savaşta Kürtlerin de çok büyük desteğiyle Osmanlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Safavi etkinliğine son verir. İşte değerli arkadaşlarım anlattılar. 1500'lere, 1600'lere gelinceye kadar bu bölgede Kürt yok. Yerleşenlerin tamamı Türkmendir. Pazarlar Kürtçe dil kullanılmak üzere hazırlanır. Türkmenler pazarlara alışveriş yapmak, hayvanlarını satmak için Kürtçe öğrenmek zorundadır. Dolayısıyla süreç içerisinde bölge Kürtleşir. Tabii ki burada Türkmenler, arkadaşlarım da bahsetti, sayıları azalmıştır. Bir kısmı Safavilerle birlikte İran'ı yönetmek için gitmiştir. Bir kısmı yine Akkoyunlular Tebriz'e başkentini taşıdığında İran'a, Azerbaycan'a gitmiştir. Bir kısmı da Van civarında daha etkin olan Karakoyunlular tarafından gitmiştir. Ama büyük bir bölümü de Diyarbakır'dan sağ kurtulanlar da batıya yönelmişlerdir. Böyle Türkmenlerin talihsiz bir dönemi var. Benim yaptığım çalışmalarda gördüğüm şudur: Türkmenlerin sahip olduğu, Türkmenlere değer veren, Türkmenlere önem veren iki devlet var. Birisi Akkoyunlu Türkmen Devleti, diğeri ise Safavi Kızılbaş Devleti'dir. Ben süremi aştığımı sanıyorum. Moderatörüm uyarıyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu Türkmen Kurultayı'nın güzel, mutlu geçmesini dilerim. Saygılarımla efendim. Cengiz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Safaviler konusuna değindi. Tabii burası başlı başına geniş bir konu. Bu tip toplantılarda önemli olan bütün konuyu detayıyla anlatamayız. Çünkü saatlerce konuşacağımız konuları 15-20 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Bizlere düşen görev bu hazırladığımız konuları, çok konuyu az zamana sığdırabilmek. Benim de işi kolaylaştırıcı, yani popüler deyimle moderatör olarak bu paketlenmiş konuları da bir araya getirip bağlamak. Cengiz Yıldırım'ın konuşmasını bir cümleyle özetlemem gerekirse, Safeviler de bir Türkmen devletiydi. Yani İranlı ya da başka bir ırktan değildi. Türkmendi. Osmanlı devleti de bir Türkmen devletiydi. Böylece bunu da özetlemiş oluyorum. Toplantı bitti ama bir soru geldi. Soru aslında o kökten gelen biri olarak
ben de cevaplayabilirim. Salih Hoca'nın alanı ama bu işte herhalde ilk konuşmacı olduğu için Hamza Aksüt'ün cevaplamasını ben özellikle istiyorum. Eksik varsa Salih Hoca da tamamlar, yok yeterse gerek yok. Bir arkadaşımız diyor ki Çubra'nın Konya'nın Çumra ilçesinde bir mahalle var. Burada Dede Kargın mezarı var. Bir de Dede Kargın diye bir mahalle galiba, o cümle eksik kalmış ama ikisi de aynı kişi mi? Ha, bu mezarda olan bu kişiyle sizin anlattığınız Dede Kargın aynı kişi mi, farklı kişiler mi diyor. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Her konferansta olduğu gibi soru cevap bölümü oluyor ama zaten zaman da kalmadı. Ben hemen bu soruyu cevaplayayım. Başta da söylemiştim. Dede Garkın sosyal bir addır. Onun asıl adı Numan'dır. Ocak kurucusu Mardin'in Derik ilçesinin Dede Garkın köyünde yaşamıştır. Ama bu sosyal bir addır. Yani birden fazla Dede Garkın vardır. Daha somut örnek vereyim. Diyarbakır valisi deyince sosyal bir ad. Ama onun adı Ahmet Mehmet. Ben de bilmiyorum. Dolayısıyla bu tarihi kişiliklerde de Dede Garkın sosyal bir ad. Garkın boyunun dedesi demek. Mesela Malatya'da Sultan Yusuf vardır. O da aynı soydandır. O da Garkın boyunun dedesidir. Konya'nın Çumra ilçesinde bir mahallede bir evliya, bir eren yatıyor. İkisi aynı mı diyor Mardin'dekiyle. Hayır, değil. Ama ikisinin sosyal adı aynı. Yani ikisi Garkın boyunun, boy aşiret söylemeye gerek yok, Garkın boyunun dedesi. Mardin'dekinin adı Numan ama Konya'dakinden ben haberdarım ama onun da doğuşta bir adı vardır, bireysel adı. Henüz onu araştırmadım. İnşallah ileride onu çözeriz. Bu soruyu böylece cevaplamış olayım. Ben bir dakikalığına 2 destandan birer parça okuyacağım ki bunlar bestelenmeye de değer. Birisini Oğuz Boran ki arkadaşımdır. O bestelemiş, gayet güzel olmuş. Hakkında sanırım söyleyecek. Birincisi Salmanlı avşarı, yani avşarların önemli bir kolu, çok geniş bir oymak. Salmanlı avşarının Nusaybin'den Adıyaman'a ve daha sonra Anadolu işlerine dağılması sırasında yakılmış bir destan. 20'ye yakın dörtlüğü var. Ben bir dörtlüğünü okuyacağım, o kadar. Şöyle diyor: bize de Salmanlıoğlu derler ezelde, garip başa bir hal geldi bu demde. Akdağı Tocakdere'yi dolan da, gel bize yeti gör Şahveli dedem diyor. Neyin destanı? Avşarların Salmanlı oymağının Nusaybin'den Anadolu'ya göç destanının bir bölümünü. Yine çok kalabalık bir boy olan Beydili boyundan Feriz Bey'in Safevilere katılmasıyla ilgili bir destan var. Beydililerin çoğu bunu bilir. Ben de bir Beydili olarak okumuş olayım bunu. Kendim Beydili boyundanım. Sadece 2 dörtlüğünü okuyacağım ve bitireceğim. Feriz Bey Acem'e göçüyor, yani Safevilere, ardından avet yakılıyor. Şöyle diyor: yine yeşillendi dereler düzler, ağyarı görünce yüreğim sızlar. Yeşil cübbe giymiş gelinler kızlar, Feriz Bey Acem'e göçtü durnalar. Çığrışı çığrışı yayladan inin, Ayneliz gölünde bir semah dönün. Şah'tan haber geldi koruya konun, Feriz Bey Acem'e göçtü durnalar. Ayneliz Gölü Türkiye-Suriye sınırında, çok yakın sınıra bir göl diyorum. Tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugünkü programımız, sunumumuz, birinci panel burada sona erdi. Çiğdem Abda sizlerle efendim, alkışlarınızla. Koskoca alkışlarla efendim. İlk okuyacağım eser Otman Baba, yine dediğim gibi çalışmayla ilgili süreklerinde okunan Otman Baba'nın bir nefesi olacak. İsminin geçtiği. Otman Baba'yı da çok kısa hemen anlatacağım. 15. yüzyılda yaşamış bir evliyamız, bir kutbül aktabımız. Sarı Saltuk'tan sonra aslında çırağı eline alan ve bu geleneğin,
bu inancın sürdürülmesinde gerçekten önemli payı olan bir inanç önderi de diyebiliriz. O da bizler gibi dediğimiz gibi enel hak anlayışıyla, vahdet-i vücut anlayışıyla yola çıkmış. Anadolu'da ve özellikle Balkanlar'da inancın devam ettirilmesi, insanların inşa edilmesi amacıyla çok büyük hizmet etmiş biri. Dediğim gibi ben de Otman Baba Süreği'nde çalınan semah ve nefeslerden örnekler vereceğim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, ikinci nefesimiz Saki nefesi. Otman Baba Süreği'nde semahlara başlamadan önce Saki görevinde bulunan hizmetlimiz semahı başlatacak aslında o gün ikrarlı olan canlar için aslında semaha çağıracağı, ortayı açmaya çağıracağı semazenler için, semah dönenler için okuduğu bir deyiş, çok kısa yani bir nefes. Daha sonra yine açıklamamızı yapacağız. Bu arada semahlarla ilgili, Otman Baba semahlarıyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Otman Baba semahları doğruca karşılama ve halka olmak üzere 3 kısma ayrılıyor. Eserlerin hızlılık temposu, konularına göre de bu semahlarımız kendi içlerinde tabii ki ayrılıyor. Turnalar semahı var, kırklar semahı var, dörtler semahı var. Otman Baba, Balkanlarda özellikle Otman Baba Süreği'ndeki semahlar çok çeşitli ve gerçekten ben de şahit olduğum şeylerden yola çıkarak söylüyorum ki yani yaklaşık 4-5 gibi başlayan bir cem 2'de yani 1'de 2'de bittiğini gerçekten şahit oldum. Bu da o erkanların ne kadar zengin olduğunu, bizlere ne kadar çeşitli olduğunu, bu kültürün Balkanlarda da devam ettiğini gösteren çok büyük işaretler. O yüzden bu eserler önemsiyoruz. Çok da fazla hemen uzatmayayım. Saki nefesinden sonra da
Yine 2 tane daha nefes semaha okuyup sözü konuşmacılara bırakacağım. Saki baba topla gel, dağda ekerler arpayı. Saki baba topla gel. Saki babanın derine bir ana bacıyla bir Müslüm babam vardır. Bir ana bacıyla bir Müslüm babam vardır. Kalsın semah eylesin canlar, canlar. Semah eylesin gönlüm, niyaz eylesin. Semah eylesin gönlüm, niyaz eylesin. Sallanır kokun dalleri, dalleri, dalleri. Kaldır indir kolları, kolları, kolları. Heyecanlar, heyecanlar, gelmedi bizim fincanlar. Saki babanın derine sakisin cömertsin, sakisin cömertsin. Saki baba derine sakisin cömertsin, sakisin cömertsin. Cümle kardeşim derine. Son bir nefes uyuridik uyardılar. Bunun çeşitlemeleri de var. Aynı zamanda aynı Pir Sultan nefeslerini okuyup farklı melodilerle de Balkanlarda bu ezgilerin örneklerini, bu nefeslerin, bu semahların örneklerini görüyoruz. Son bunu okuyacağım. Saydılar bizi, oyun olduk ses anladık. Sürüye saydılar bizi, oyun olduk ses anladık. Sürüye saydılar bizi. Hakkın yoluna dizildik, dost defterine yazıldık. Bal olduk, şerbet ezildik, doluya saydılar bizi. Bal olduk, şerbet ezildik, doluya saydılar bizi. Halımızı hal eyledik, yolumuzu yol eyledik. Her çiçekten bal eyledik, ağrıya saydılar bizi. Her çiçekten bal eyledik, ağrıya saydılar bizi. Pir Sultan Abdal'ın şunda çok keramet var insanda.
cihanda bu cihanda niye saydılar bizi? O cihanda bu cihanda niye saydılar bizi? Başkanımız İbrahim Halil Akboy'un eğitimci şair, seslendirme sanatçısı, alkışlarla sahneye teşriflerini arz ediyorum efendim. Konuşmacılar, araştırmacı yazar Refik Engin, Trakya ve Balkanlarda Bektaşi Türkmenlerin süreçlerini paylaşacak sizinle. Yine konuşmacılarımızdan Doktor Mehmet Şilli, Bektaşi babası kendisi, Trakya ve Balkanlarda Türkmen Bektaşi erkeni hakkında bilgi verecek. Ayrıca yine konuşmacılarımızdan Ertuğrul Gazi Yörük Türkmen Federasyonu Genel Sekreteri Fadime Uzun, Yörük Türkmen kültüründe kadının yerini sizlerle paylaşacak. Alkışlarınızla kıymetli hocalarımızı sizlerle buluşturuyoruz efendim. Meydanda meydanda. Canan ile, devran ile, iman ile, Sübhan ile, piran ile, peyman ile, ferman meydanda meydanda. Beraberce Ali Aba, hem Mustafa hem Murtaza, Fakir Bedri, Dede Baba, Noyan meydanda meydanda. Kıymetli misafirlerimiz, sevgili konuklarımız, panelimizin ikinci bölümünde ben oturum başkanı, moderatör İbrahim Halil Akboy olarak programı size arz etmek istiyorum. 3 tane konuğum var. Bir de çok değerli bir misafirim var. Birinci konuşmacım, kendileri Refik Engin, araştırmacı yazar. Trakya ve Balkanlarda Bektaşi Türkmenlerinin süreklerinden bahsedecek.
İkinci konuşmacım Doktor Mehmet Şilli Babagan ve Nazen'in Bektaşi babası ve hemen yanı başında ana bacısı Ayşe Şili hanımefendiler. Ve üçüncü konuşmacım yine bir kadın, bir ana, Fadime Uzun, Ertuğrul Gazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri. O da bize Yörük Türkmen kültüründe kadının yerinden bahsedecek. Kıymetli misafirlerim, böylesine güzel bir ev sahipliği Diyarbakır'a has ve Diyarbakır'a ait olduğu için ayrıca bir Diyarbakırlı olarak gurur duydum, onur duydum. Bunu belirtmek istiyorum. Başta bu güzel ve 81 ilden gelen misafirlerimizi kucaklayan Cumali Kahraman Başkanıma selamlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet kıymetli misafirlerimiz, vakit ilerliyor. Fazla sizi bu sıcakta tutmak istemiyoruz. Onun için bir an önce konuşmalarımıza başlaması için Sayın araştırmacı yazar Refik Engin Bey'e konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu arz ediyorum. Buyurun efendim. Merhaba. Ben Hacı Bektaş Veli ve Hacı Bektaş Veli'den sonra Balım Sultan'a kadar olan bölümdeki Bektaşi ve Bektaşi süreklerine kısa da değinmek istiyorum. Benim tespitlerime göre 510 adet yurt dışında, 122 adet yurt dışında sürek Bektaşlarından vardır. Toplam 632 adettir. Balım Sultan erkanına bağlayan Balkanlar ve Trakya'da, Anadolu'da 289 toplum ve toplam adeti de 2820 adettir. Bunların tüm toplumu yurt dışı ve yurt içi 3452 adettir. Hacı Bektaş Veli sonrası 2 adet ardası olmuştur. Yani ardından yetişen Bektaşilik sürdüren 2 kişi olmuştur. Biri Abdal Musa, diğeri Seyyid Ali Sultan, namı değer Kızıldeli. Abdal Musa Sultan, Musayipsiz Sürek Bektaşiliğini icra etmiştir ve hala devam etmektedir. Elmalı'da, Antalya Elmalı'da devam etmektedir. Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Bektaşi Süreyi ise müsaitli olarak Yunanistan, Trakya ve Anadolu'da devam etmektedir. Abdal Musa Sultan müsahipsiz, Seyyid Ali Sultan müsaitli Sürek Bektaşiliği yapmıştır. Hacı Bektaş devresi sonrası 2 adet erken türemiştir. Acaba akla şunu getiriyor. Hacı Bektaş devresinde Bektaşilik müsaitli mi, müsaipsiz mi? Bunun için bir karar veremiyoruz. Çünkü 2 adet erken oluştuğu halde bunların ikisi de aynı değil. Bunları artık gelecek devrelerde araştırmacılarım daha iyi bulacaktır. Şimdi Hacı Bektaş'tan Balım Sultan'a kadar olan devreye biz Sürek Bektaşiliği adı veriyoruz. Bunlar kişilerin adlarıyla anılır. Ve Trakya'da, Balkanlar'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da da çoğunlukta vardır. Sürek Bektaşiliği esasında Hacı Bektaş sonrası oluşan, Balım Sultan devresine kadar oluşan Bektaşilerdir. Bugün Seyyid Ali Sultan Süreyi Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Trakya'da ve Anadolu'da devam etmektedir. Seyyid Ali Sultan'ın Kızıldeli lakabını alması dergahı açtığı nehrin adı Kızıldeli'dir. Bu nehrin adı Kızıldeli Sultan'a lakap olarak kalmıştır. Seyyid Ali Sultan adına bir de Kızıldeli lakabı eklenmiştir. Türkiye sınırları içinde ve Türkiye sınırları dışında toplam olarak 63 adet yurt içinde, 65 adet de yurt dışında yerleşim yerleri vardır. Bunların pek çoğunda hala bu yükleri bulunmaktadır. Esasında ilk Seyyid Ali Sultan'ın kurduğu tekke Aşağı Tekke'dir. Bugün Aşağı Tekke'nin olduğu yerde sadece
makam yeri vardır. Yani nazarlaması vardır. Esas mezarının olduğu yer yukarı tekke Ruşenler köyündedir. Ve orada da büyük bir dergah vardır. Bektaşiliğin kutsal 5 adet dergahından biri olmuştur. Seyyid-i Sultan'a bağlı 2 adet daha Bektaşi Süreyi vardır. Bunların biri Ali Koç Baba'dır. Diğeri de Çarşambalı grubu diye adlandırılan Yeşil Abdal Muhibi, yani Deli Orman bölgesindeki muhiplerdir. Her ikisi Bulgaristan'da da bulunmaktadır. Ali Koç Baba Kızıldeli ile beraber Rumeli'ye geçen erenlerimizdendir. Daha sonra bugünkü Bulgaristan'ın Albanar, Veletler ve Küçükler köylerinde ve civarlarında yerleşmiş ve oradaki bir Bektaşi Süreyini kurmuştur. Evliya diye bir sürektir. Soyundan gelenlerin icra ettiği, mürşitlik yaptığı bir Sürek Bektaşiliğidir. İkinci Sürek Bektaşiliği Kızıldeli'ye bağlı Çarşambalılar esasında Hazreti Fatma Ana'nın çarşamba gününün doğmasından dolayı bunlara çarşambalı denilmektedir. Yani çarşamba akşamı kutsaldır. Esasında Trakya'da yine çarşamba gününün akşamına perşembe denilmektedir. Seyyid-i Sultan'a manen bağlandıklarını tahmin ediyoruz ve Çarşambalıların Bulgaristan'ın Radga civarında daha yoğundurlar. Türkiye sınırları içinde de vardır. Fakat Türkiye sınırları içindeki erken 2000'li yıllara doğru bitmiştir. Ve bu iplerin çoğu diğer Sürek Bektaşilerine katılmıştır. İkinci bizim o Sürek Bektaş'ta en büyük isim Otman Baba'dır. Otman Baba mücerret bir kişidir. Ve Otman Baba'ya bağlı bugün günümüzde 2 adet erkan bulunmaktadır. Biri müsahipli erkan, diğeri müsahipsiz erkandır. Otman Baba'nın müsahipsiz olduğu için orada Hasköy civarındaki ona bağlı olan grupların hepsi müsahipsiz Bektaşilik sürdürmektedir. İkinci gelen grup ise 1600 yıllarda geldiğini tahmin ettiğimiz müsahipli Bektaşi Süreyi vardır. Bunlar Otman Baba'ya manen bağlıdır. Onun için Otman Baba'ya bugün bazı kişilerin Sücaettin olsun, diğerlerinin olsun, işte Koyun Baba'nın olsun yakıştırmaları vardır. Halbuki Ali Koç Baba'nın mürşidi Koyun Baba Çorum'daki değil, Makedonya'dakidir. Bu yanlış anlaşılmaktadır. Arşiv kayıtlarında Koyun Baba'nın dervişi Ali Koç Baba derken Makedonya'daki kastedilmektedir. Esasında Çorum'daki Koyun Baba değildir. Balkanlar genelde Ehl-i Beyt tarikatları olarak belli bir imamlara bağlıdır. Balım Sultan 8. imama, Sürek Bektaşileri 7. imama, Şeyh Bedrettinler de 11. imama bağlıdır. Yani bu bağlılık manevi bağlılıktır ve hiçbir zaman diğer bir Anadolu Seyitliğiyle veya diğer gruplarla karıştırılmamalıdır. Hacı Bektaş sonrası Sürek Bektaşlarından sonra Balım Sultan, Mürsel Baba'nın oğlu Balım Sultan tarafından bir erkan düzenlenmiştir. Mürsel Baba'nın oğlu yani Balım Sultan mücerrettir. Yani kendisinin herhangi bir evlilik olmadığı mücerret dervişlerdendir. Balım Sultan ilk defa derlenip toplanıp Bektaşili bir erkan getirmiştir. Musahipsiz bir Bektaşilik vardır. Babagan kolu veya diğer adıyla Balım Sultan Bektaşiliği adı altında anılmaktadır. İlk defa Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Mahri Devran'ın abisi Sersem Ali Baba tarafından Dede Baba makamıyla sürdürülmeye başlanmıştır. Bugün de Bektaşiliğin, Balım Sultan devresinin Bektaşiliğinde muhip, derviş, baba, mürşit, halife baba ve en sonunda dede baba bulunmaktadır. Mürşit sayısı yöreye göre
sınırsızdır. Halife baba sayısı 11'dir. Dede baba sayısı tektir. Yani 11 tane halife babanın başkanı dede babadır. Ve bu da ömrü süresince sınırlı değildir. Ömrü olduğu sürece ve sağlık durumu el verdiği sürece bu görevi icra eder. Ben daha da uzatmayarak susacakta size diğer konuşmacılara sıramı vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Kıymetli konuşmacımız, araştırmacı yazar Refik Engin beyefendilere bu konuşmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci konuşmacım Doktor Mehmet Şilli hocamız. Kendisi Babagan ve Naze'nin Bektaşi babası olup hemen yanı başında ana bacısı Ayşe Şilli hanımefendiler bulunmaktalar. Kıymetli hocamız bizlere Trakya ve Balkanlarda Türkmen Bektaşi, Babagan Bektaşi erkanından bahsedecek. Hilal kaşlı Türkmen kızı, zülfündür Anadolu, Karlı Dağ'ın asil yüzü, Elif'indir Anadolu. Yaylaları şenlendiren, obaları yönlendiren, ceylanları imrendiren, sedefindir Anadolu. Umut eker dağa taşa, hatıralar dokur işe, tevil olur büyük düşe, şerefindir Anadolu. Kartal gibi kanatlanır, asker gibi pusatlanır, sevdiğinden kenetlenir, Yusuf'undur Anadolu. Türk'ün adı, Türk'ün şanı, nesep olur Türk'e kanı. Unutur mu bugünü? Halefindir Anadolu. Evet kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız. Şimdi sözü Doktor Mehmet Şilli hocamıza arz ediyorum. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah ve fethün karife beşir müminine. Ya Muhammed ya Ali medet ey piri tarikatın kercibe. Fakiri buraya çağırma inceliğini gösteren Diyarbakır Türkmenleri Derneği Başkanı Cumali Kahraman başta olmak üzere bu etkinlikte emeğe geçen tüm canları kutluyor. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ve sayın protokol, sayın katılımcılar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu etkinlikte Fakirden Bektaşi erkannamesinin anlatılması istedi. Severek kabul ettim. Ne var ki bu kısıtlı zaman içinde pek fazla bir şey anlatamayacağım için üzgünüm. Ayrıca erkanımızdaki kullanılan bazı sözcükleri ilk kez duymuş olabilirsiniz. Ancak bunların adlarını anmakla yetineceğim. Erkan sözü Arapça direk, temel, dayanak anlamına gelen rükün sözcüğünün çoğuludur. Name Farsça yazılan demektir. Erkanname uygulamada kullanılan eylem ve duaların yazıldığı kitapçıklardır. Bektaşi erkannamesi derken Babagan Bektaşi ya da Naze'nin Bektaşi erkannamesinden bahsediyor olacağım. Naze'nin yolu erkannamesi esas olarak demin Refik Engin'in de bahsettiği gibi Balım Sultan'ın hazırladığı erkannamedir. Bu erkanname günümüze kadar sürdürülmüştür. Ancak elimizde orijinal bir nüsha yoktur ya da varsa ben bilmiyorum.
18. yüzyıldan kalma eski yazılı erkennameler çeşitli yol büyüklerince kaleme alınıp tekkeden tekkeye ulaştırılmıştır. Ne var ki pek çoğu 1826 kıyımında sonra imha edilmiştir. Cumhuriyetle birlikte yeni harflere geçilince canlara, muhiplere, dervişlere, babalara yeni Türkçe ile yazılmış olan erkennameler dağıtılmıştır. Fakire de bunlardan bir tane verilmiştir. Şöyle bir yazıdır Türkçe, tamamen Türkçe harflerle. Erkenname konusunda en ayrıntılı çalışmayı Ruhu Şadan'dan olsun Bedri Noyan Dedebaba yapmış ki demin meydanda nefesini okuduk. Ve bu çalışmalar Ardıç Yayınları tarafından 9 cilt olarak yayınlanmıştır. Bektaşilik ve Alevilik hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler Ardıç Yayınlarından Alevilik, Bektaşilik, Alevilik doçent doktor Bedri Noyan Dedebaba adresiyle isteyebilirler. Biz erkanımızın uygulandığı yere meydan deriz. Meydan evlendir ve orada her bir bilgi vardır. Erkanlar amacına göre de adlandırılır. Yeni can katılacaksa nasip erkanı uygulanır, buna Aynül Cem denir. Nevruz Bayramı'nda Nevruz erkanı uygulanır. Muharrem ayında oruca niyet, oruç iftarı ve aşure erkanları uygulanır. Matem ayları dışında Nevruz ve aşure erkanında nasip verilebilir. Nasip vermek bir canın bektaşi olması demektir. Bir insanın bektaşi olması için bir babaya bağlanıp onu kabul etmesiyle mümkündür ancak. Bektaşi olmak için dinin çok fazla önemi yoktur. Bu sözüm yanlış anlaşılmasın. Farklı dinlerden de bektaşi olanlar olmuştur. Ayrıca başta Hünkar Hacı Bektaş Veli olmak üzere Balım Sultan, Abdal Musa Sultan, Otman Baba gibi yol büyüklerimizi anmak için de erkanlar açılır. Bunun yanında Trakya'da ayrıca Kasım Kurbanı, Hıdrellez Kurbanı, Orak Kurbanı, Topçu Baba Kurbanı, Mercan Baba Kurbanı gibi daha birçok böyle erkanlar açılır. Ve her bir erkanda da dualar ayrı ayrı yapılır. Erkanın amacına göredir. Ayrıca dua dediğimiz, biz dualara gülbenk deriz. Bu gülbenkler yapılan hizmetin niteliğine göre de değişebilir. Erkanlar çera dediğimiz ışıklar altında uygulanır. Günümüzde özel elektrik lambaları çera olarak kullanılmaktadır. Bizler halen ocağımızda mum kullanıyoruz. Mumları da özel bir ritüel ile, özel bir takım gülbenkler ve şiirlerle derviş tarafından uyarıyoruz. Biz mumu yakıyoruz demeyiz, uyarıyoruz deriz. Mumların söndürülmesine de söndürülme demeyiz, sır ediyoruz deriz. Erkanların temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hemen hemen bütün tarikatların ana kaynağı Fetih Suresi 10 numaralı ayettir. Bu ayette sizler o ağacın altında peygambere biat etmiştiniz. Peygambere biat etmek de aslında Cenab-ı Hakk'a biat etmiş oldunuz der. Bu yüzden de daha sonra tarikatlar ve tarikat şeyhleri gelişmiş. Bu şeyhlerin etrafında bir takım müritler ve bir takım tarikatlar o kişinin adına oluşmuştur. Çoğu tarikat büyüğü aslında diğer mezheplerde olduğu gibi sağlıklarında böyle bir tarikat kurmaya çalışmamıştır. Ama ona inananlar, ona güvenenler, onu sevenler, onun ilkelerini, bilgilerini kabul edenler mezhep kurmuşlardır, tarikatlar kurmuşlardır. Mezhepleri partiler gibi düşünebilirsiniz. Hizipten gelir. Hizip Arapça parti demektir. Ama tarikat yoldur. Yani bizler tarikat derken İslam'ın değişik yorumlaması ve genel olarak da
batıni yorumlaması, yani yüzeyel nedenler değil, içsel nedenleri araştıran bir tarikat olarak şey yapıyor. Bütün tarikatların amacı da budur. Bunu uygulamak için de erkennamede bir takım ritüeller uygulanır. Her inancın, her ideolojinin bir takım ritüelleri, bir takım şekilsel yapıları vardır. Nazilli Bektaş tarikatında da bu tip vardır. Bir erkanda birkaç bölüm vardır. Bizim erkanımızda birinci bölüm namaz bölümüdür. Namaz bölümü sadece o babadan, o tekkede veya başka tekkede bilinen bir nasip aldığı bilinen nasipli canlar tarafından icra edilen bir ibadet şeklidir. Bu ibadette ilk olarak çeralar uyarılır. Ondan sonra bizim halka namazı dediğimiz bir namaz kılınır. Bu bölüme nasipli olmayanlar alınmaz. Bu bölüm sırlı olarak söylenir. Kapılar sır edilir. Bu bizim için çok tenkit edilen bir noktadır. Niye namazınızı almıyorsunuz diye. Yani şöyle düşünmenizi öneririm. Üye olmayan giremez gibi bir benzetmeyle bunu açıklamak isterim. Yoksa namazımızın, niyazımızın gizli hiçbir yanı yoktur. Demin dediğim gibi Doçent Doktor Bedri Noyan 1975 yılında Profesör Doktor Cahit Sunar ayrıntılı bir şekilde Bektaşi erkanının, namazlarının, niyazlarının nasıl olduğunu, dualarının ne olduğunu, hangi erkana göre hangi gülbenklerin okunduğunu da ayrıntılı olarak yazmışlardır. Sadece biz kendimiz nasip alanlarla kılmayı tercih ediyoruz. Yaptığımız budur. Namaz bölümü bittikten sonra meydan kaldırılır ve içeriye nasipsizler de alınır. Bu bölümde Salatname, Nadı Ali ve Gülbenk okunur. Gülbenk burada o erkanın niçin açıldığını açıklayan bir takım sözcüklerle de doludur. Eğer bir eren için yapıldıysa o erenin adı sıklıkla anılır. Ondan himmet beklenir. Dua bölümünden sonra sofralar gelir. Sofralar geldiği zaman lokma alınır. Lokma alındıktan sonra canlar, hemen hemen bizde bütün canların şu şekilde bir nefes defteri vardır. Ve bu nefes defterinden günün mana ve önemine uygun olarak nefesler okunur. Bu şeyde isteyen istediği kadar nefes okuyabilir. Nefes okuma bittikten sonra son bölümde matem ayinleri, matem cemleri hariç diğer cemlerde semah yapılır. Semahlarımızda önce bireysel olarak yapılır. Ondan sonra dörtlü bir semah yapılır. Dörtlü semahtan sonra kırklar semahı yapılır. Kırklar semahından sonra da semah gülbenki çekilir ve bununla meydan kapanır. Bu arada muhabbet bölümünde özellikle lokma alınırken canlar merak ettikleri konu varsa mürşitlerine, babaya bu soruları sorabilirler. Baba da bilgisi oranında bunları onlara açıklar. Biz meydanlarda yapılan her işleme hizmet deriz. Yolumuz hizmet yoludur. Hünkârın bir sözünü hatırlatma yarar vardır. Ayağa kalkacaksan hizmet için kalk. Meydanda her şey canların ortak çabasıyla olur. Her bir hizmet sırasında hizmeti yapan hizmetine uygun duasını alır. Dua sırasında herkes susar ve huşu ile duayı söyler, dinler. Nefes söylenirken herkes dinler, isteyen nefese eşlik eder. Meydanda ve bazı tekkelerde erler ve bacılar
özel kıyafetler giyerler. İstanbul'da bazı gruplar bacılara özel bir takım kıyafetler giydiriyorlar. Erler genel olarak başlarına 12 dilimli arakiye dediğimiz bir takke takarlar. Ancak baba ile dervişin özel kılığı vardır. Babanın kılığı şu anda giydiğim kılıktır. Şöyle basitçe bunları tanıtayım. Bunun adına biz taç deriz. 12 dilimlidir. 12 imamı var. Bu hırkadır. Dervişlik makamına gelmiş kimselere giydirilir. Bu teslim taşıdır. Hemen hemen her cana takılır. Bu tennüre dediğimiz gömlektir. Bu bir Bektaşi'nin kefenidir aynı zamanda. Bir Bektaşi defnedilirken, yıkandıktan sonra bu tennüre giydirilerek ve eline bizim tığbent dediğimiz özel koyu yününden özellikle nasip aldığı akşamki koçun yününden örülmüş özel bir ip bağlanarak sırlanır. Ondan sonra kefenlenir. Ama önce bunlar yapılır. Bu bölümdekiler bir kemer takılır. Kemeri de dervişlerle babalar, halifeler ve dede babalar takar. Buna biz kamberiye diyoruz. Kamber Hazreti Ali ve soyunun eziyet çektiğini görünce bağrına taş basmıştır. Bu o taşı simgelemektedir. Bu palhenk taşıdır. 12 imamları yapar. Bazı tarikatlarda bunlar 12 değil, 7. imama bağlı olduklarını göstermek üzere 7 dilimdir. Bu palhenk taşı da 7 dilimdir. Ayrıca bunun dışında bende yok, cilbent vardır. Demin bir arkadaş bir baltayla geziyordu. Ona biz teber deriz, çift taraflı olduğu için. Biz onun tahtasını elimizde kullanırız. Hani işte bak bu dersini almazsan bu balta senin boynuna iner gibilerden hafif latife dolu bir söz söylenir. Ayrıca ana bacılarımız da yanımda diyor ve diğer bacılarımız da bizim meydanımızda özel bir kılık değil ama şöyle bir kılık giyerler, bir başörtüsü giyerler, bir siyah hırka, bir onlar da teslim taşı takarlar. Ayrıca biz de bir şalvar giyiyoruz. Yani rahat hareket etmelerini sağlamak için ve de şalvar bir takım hatlarda kapattığı için daha rahat hareket etmelerini sağlamaktadır. Bu şekilde bir de kılığımız vardır. Süleyk Bektaşilerine 7 sayısı kamil insan demektir. Aslında bütün tarikatların, bu arada Bektaşiliğin de amacı kamil insan oluşturmaktır. Kamil insan ne demektir? Kamil insan olgun, kendini yetiştirmiş, bilgili, görgülü, insanlara saygılı, 72 milleti bir gözle gören, barışçı, haksızlığa göz yummayan insan demektir. Bu insanların bizim sembolümüz Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali kamil insanların sembolüdür ve Şah-ı Velayet olarak adlandırılır. Biz gülbenklerimizi Bismillah diye çekeriz. Aslında burada Bismillah Şah-ı Merdan dediğimiz Hazreti Ali'yi anmak içindir. Hazreti Ali'den sonra topluma yararlı olmuş olan bütün insanlara biz Ali'nin ruhu girmiş deriz. Bu konuda en güzel örnekler bütün Aleviler tarafından Atatürk'ün de bir Ali olduğu söylenir. Yani burada ruh vardır, ruh önemlidir. Günümüzdeki bölgelere has bir takım ritüel, gülbenk, tercüman farklılıkları vardır. Bunu yol bir, sürek binbir ilkesiyle hoş görüyoruz. Aslında bu hoş görme toplumsal bir de ilke olması gerekir. Yol bir, sürek yani görüşler binbirdir. Ama bu binbir olması bizim bir arada yaşamamızı, birbirimizi anlamamızı engellemez.
Efendim, benim bahsedeceklerim bu kadar. Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Sürçülisanımız affola, akşamlarınız aşk ola. Allah Allah. Efendim, sazı ile sözüyle Balkanları yurt ettiler. Bektaşi'nin gözüyle Müslümanları yurt ettiler. Yürüdüler nefes nefes, erkanları ile enfes, erenlere olmaz kafes, inananları yurt ettiler. Hacı Bektaş pirimizdir, ölümüzde dirimizdir, kurban olsun serimizdir, güvenenler yurt ettiler. Dergahının aslanları, pirimizdir sultanları, sürer gider devranları, savunanlar yurt ettiler. Kıymetli Doktor Mehmet Şilli hocamıza konuşmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Programımız devam ediyor. Üçüncü konuşmamıza geçmeden önce Anadolu Kadını isimli şiirden bir parça okumak istiyorum. Ben anayım, Anadolu kadınıyım. Saçlarım toprak kokar, ellerim nasırlı, dudaklarım çatlak, sırtımda bebelerim, ellerimde demir orak. Gah bir söğüt dalı, gah göz nuru ipek halı, gün be gün bahtı karalı. Ben anayım, Anadolu kadınıyım. Çukurova'da pamuk, Rize'de çay filizi, Konya'da başak başak, Düzce'de kara toprak. Barak'ta ezogelin, Toroslar'da Elif olurum. Adım Zeyno'dur Mardin'de, Muş'ta gelin oldum çocukken 14'ümde. Sivas'ta ateş içinde anayım. Oy kurbanım, sen yanma, ben yanayım. Erzurum'da sarı gelin, adım Emine, adım Ayşe. Bir bağı pırasayla adım oldu Asiye. Ben Anadolu'yum, Anadolu kadınıyım. Kıymetli misafirlerim, değerli konuklarım. Şimdi de panelimizin ikinci oturumunun son konuşmacısı kıymetli Fadime Uzun hanımefendiler. Kendileri Ertuğrul Gazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Sekreteri. Bizlere Yörük Türkmen kültüründe kadının yerinden bahsedecek. Mikrofonu kendisine uzatıyorum. Teşekkür ederim hocam. Sayın Hazırun, kıymetli konuklar, değerli dostlar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Diyarbakır'da bu güzel çalıştayın yapılmasında değerli Diyarbakır Türkmenler Dernek Başkanımız Cumali Kahraman ve dernek yönetimine, çalıştayın yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk dünyasında ve kültürümüzde kadının yeri. Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum bu konuya. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Mustafa Kemal Atatürk. Toplumların uygarlık seviyesinin en önemli göstergelerinden biri kadının toplumdaki yeridir.
Biz köklü bir medeniyete sahip, köklü bir milletiz. Dolayısıyla köklerimize indiğimizde Türk tarihinde ve Türk kültüründe kadının çok yüce bir seviyede olduğunu görüyoruz. Önce terimlerden başlayalım isterseniz buna. Kadın ve hatun diye iki kelimemiz var. Kime kadın diyoruz, kime hatun diyoruz. Dünya dillerinde olduğu gibi Türkçemizde de bu ünvanlarda bir değer azalması, yani bir değer kaybına uğramıştır bu ünvanlar. Kadın eski Türkçe'de yazıtlarda katun diye geçer. Katun, kraliçe demektir. Katun kelimesi Farsça'ya girerek katun olarak değişmiştir. Yani kadın ve hatun katundan çıkmıştır. Aynı kelimelerdir. Bir de hanım kelimesi vardır. Bir gün Cengiz Han tüm hanlarını toplamış, sağ yanına da eşini oturtmuş. Ben Hanlar Hanı Cengiz Han, hepinizin hanıyım demiş ve sonra eşini göstererek bu da benim hanım demiş. İşte erkeklerin hanım diye hanım diye eşine söyledikleri kelime oradan geliyormuş. Ne kadar insancı değil mi? Kadının adı da var, yeri de var, saygınlığı da. Türk milleti kadına o kadar değer vermiştir ki İlbilge Hatun'a bakıyoruz. İlbilge Hatun, İlteriş Kağan'ın eşi, Bilge Kağan ve Kültikin'in anneleri o kadar yüksek bir yerde ki Kağan'dan sonra Hatun geliyor ve devlet meclisinde söz sahibi kadın. Yazıtlarda Bilge Kağan ve Kültikin babaları İlteriş Kağan için millet yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağan, annem İlbilge Hatun'u tepesine tutmuş ve yükseltmiştir diyor. Yani millet yaşasın diye, millet var olsun diye Hatun'u tepesine taşıyan bir hükümdardan bahsediyoruz. Çocuklarımıza tarihi anlatırken Osmanlı'dan başlamayın. Teoman'dan başlayın. Metehan'dan başlayın. Kız çocuklarımıza dünyanın ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'u ve onun kurduğu sadece kadınlardan oluşan orduları anlatın. Anlatın ki kendine güveni olan bir birey olsun. Anlatın ki kendini saraylarda cariye olarak değil, devletin başında Ulu Kağan olarak hayal etsin. Yani cinsiyet ayrımı olmadığını, devletin Kağan ve Katun ile eşit yönetildiğini, hatta emirnamelerde Kağan ve Katun adına hazırlanıp ikisinin birlikte imzaladığını anlatın. Ve Atatürk der ki, Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır. Şimdi tarihimizde bazı kadın kahramanlarımızdan bahsedelim. Tomris Hatun, dünyanın ve Türklerin ilk hükümdarı, günümüz Türkçesiyle Demir Hatun. Tomris Hatun eşi vefat ettikten sonra Sakaların başına geçmişti. Milattan önce 600 yıllarda çok büyük topraklara sahip olan ve çok güçlü olan Pers İmparatoru Sakaların başına bir kadın hükümdarın geçtiğini duyunca onların topraklarına sahip olabilmek için önce Tomris Hatun'a evlenme teklifi gönderir. Fakat Tomris Hatun bunun bir hile olduğunu sezer ve kabul etmez. Pers kralı Tomris Hatun bunu kabul etmeyince Tomris Hatun'un oğlunu öldürür. Ve Tomris de bunun üzerine ağlayarak şu yemini eder. Kana susamış Kiruz, sen oğlumu mertlikle değil, hileyle öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kana doyuracağım der ve iki ordu savaşa girer. Savaşta Turan taktiği uygulanarak Pers ordusu ağır bir yenilgiye uğratılır. Kiros'un kesik başını savaş alanında kan dolu bir tulumun içine atar ve şu cümleyi söyler. Hayatında kan içmeye doymamıştın Kiros. Şimdi seni kan ile doyuruyorum diyerek intikam yeminini gerçekleştirmiş bir kadın hükümdar. Hayme Ana, İslami döneme geldiğimizde Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana. Kayıboyu'nun beyi Gündüz Alp'in vefatından sonra Kayıboyu'nun başına Hayme Ana geçiyor. Bu yüce şahsiyet dünyaya barış, huzur, adalet ve hoşgörü getirmiştir.
Haymana'nın sözü her zaman bir ferman niteliğindeydi ailesinde ve çevresinde. Oğlu Ertuğrul Gazi ve torunu Osman Gazi'yi hem öğütleriyle hem engin tecrübeleriyle kültürüne uygun özenle yetiştirmiş ve yol göstermiştir. Ve böyle yetiştirilen evlatlar Ertuğrul Gazi savaştaki üstün başarılarından dolayı Anadolu Selçuklu hükümler tarafından bugünkü Bilecik, Söğüt ve Kütahya, Domaniç bölgeleri toprakları hediye olarak veriliyor. Ve böylece Osmanlı Devleti'nin de mayası atılmış oluyor. Şimdi de çocuklarımızı yetiştirirken ebelerimizi, dedelerimizi onlardan ayrı tutmayalım. Birlikte yetiştirelim ki çocuklarımız tarihimizi, kültürel özelliklerimizi öğrenerek büyüsünler. Nene Hatun, Osmanlı Savaşı sırasında Rus ordusunun Erzurum'a girdiğini duyunca 3 aylık bebesini evde bırakarak "Bu bebeği bana Rabbim verdi ve Rabbim ona bakacaktır" diyerek cepheye koşar. Ona eve dönmesini ve bebeğine bakmasını söylerler. Bunun üzerine de "Benim bebem anasız büyür de vatansız büyümez" deyip kahramanca savaşır. Zübeyde Hanım 7 düvele baş kaldırıp vatanı kurtaran büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyaya getiren, yetiştiren çok değerli bir kadın. Elleri öpülesi ana. Kadın anadır. Kadın yardır. Kadın bacıdır. Candır. Canandır kadın. Kara Fatma. Milli mücadele döneminde asker eşiyle cepheden cepheye koşan Kara Fatma, Üsteğmen lakabını ve rütbesini Mustafa Kemal'den alan Fatma Seher. Aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde de 300 kişilik birliği komuta etmiş bir kadındır. Kayserili Gevher Hatun'u bilir misiniz? Kayserili Gevher Hatun da Anadolu'daki ve hatta dünyadaki ilk tıp merkezini kuran kişi olarak kabul edilir. Terken Hatun'dan Haymana'ya, Nene Hatun'dan Kara Fatma'ya kadar adını sayamadığımız tarihimizde mücadeleleriyle, azimleriyle, dirayetleriyle efsane haline gelmiş nice kadınlarımız vardır. İşte görüldüğü gibi Yörük Türkmen kadınları devletin zor zamanlarında ve çok zor şartlarda devlet kurulurken Haymana, devlet kurtarılırken de Kara Fatma, Nene Hatun, Gördesli Makbule olarak ne kadar büyük işler yapmışlar değil mi? Şairin dediği gibi fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Yani vatanımız, milletimiz söz konusu olduğunda bizim genetik kodlarımız yine ortaya çıkacaktır, emin olun. Günümüzde ne Tomrisler, ne Haymanalar, ne Hatunlar vardır. Ailede ana, cephede asker ve devletin başında yönetici olacak. Kültür elçisi kadınlar. Yine Yörük Türkmenlerde kültürün devamlılığı kadınların eliyle bir sonraki nesle aktarılmaktadır. Yani kısacası kadınların yer almadığı siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışı sadece kadınlar değil, bütün toplum için bir büyük eksikliktir. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı bir demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşması da mümkün değildir. Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkili değilse emin olun o ülkenin kalkınması, büyümesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi sadece ve sadece hayalden ibarettir. Kadının elinin değdiği yerde hareketler vardır, bereket vardır, başarı vardır. Kadınlar her zaman en arkalarda değil, erkeklerin arkasında hiç değil. Tarihimizde ve kültürümüzde gördüğümüz örneklerdeki gibi erkeklerin yanında ve onunla eşit olarak katkı sağlanmasına imkan verilmelidir. Ben bunu öncelikle dernek yönetimlerine girerek başlayalım diyorum. Başkanlarımdan rica ediyorum. Her dernek yönetiminde en az %20 veya %25'i kadın olsun. Ve görün biz kadınlar neler yapıyoruz.
Her kadın anadır, doğurgandır, üretkendir. Zaten kadının doğurduğu kız çocuğu bile ikinci plana atılarak mutluluk vermiyor. Herkes bir erkek çocuğu özleminde. Halbuki kız çocukları dünyayı yaratan, anasına babasına kanat olan, üreten, eş olan, evlat olan, çocuklarına bakan, var eden kadındır, kadın. Bakın yukarıda bahsettiğim gibi atalarımız kadına ve analarına ne kadar değer vermişler. Bunu biz kadınlar şimdiki nesillerden de, derneklerden de, tüm halkımızdan da bu değeri kadın olarak bekliyoruz. Eski Türklerin kadına verdiği değer üzerinden Türk toplumun fabrika ayarlarına dönmesi sağlandığında mutlu kadın, mutlu toplum sloganı bugünkü Türk ailesinin kendi köklerinden beslenmesine ve kadının kıymetinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Lütfen diyorum, özümüze dönelim. Kadına özlediği özeni, önemi, hakikati verelim. Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir. Mustafa Kemal Atatürk ve beşiği sallayan el dünyayı sallar diyor ve saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, konuşmaları dolayısıyla Fadime Uzun hanımefendilere şükranlarımı arz ediyorum. Ben anayım, Anadolu kadınıyım. Gün olur deli Poyraz, gün olur seher yeli. Kardelenim Munzur'da, gelinliğim kaldı deli Fırat'ta. Ben anayım, Anadolu kadınıyım. Gün olur tarih yazar beni, gün olur ben tarihi yazarım. Cephelerde Kara Fatma'yım, İnebolu'da Şerife bacı. Ben anayım, Anadolu kadınıyım. Kaşı kara, gözü kara, bahtı kara, yüreğinde olmaz yara. Karalara büründüm kimi zaman, çok ağladım, ağaç yaktım. Kimi zaman halay çektim, bin dallı ile, üç etek ile. Türkü türkü, masal masal. Ben Anadolu'yum, Anadolu kadınıyım. Çoğu kez efsane olurken dillerde adım gezer ilden ile. Kimi gün uğruma kan, kimi gün bir yudum sevgi yüzünden kanım dökülür, olurum tatlı canımdan. Ben Anadolu'yum, Anadolu kadınıyım. Adım ne olursa olsun yüreğim sevgi dolu. Peki kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, panelimiz şu an itibariyle bitmiş durumda. Ancak bir sorumuz var. Sorumuz, Koyun Baba hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz diye geldi bize. Ben sözü birinci konuşmacım olan Refik Bey'e veriyor ve açıklamayı ona bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Önce bir yanlış anlama var. Ben Sürek Bektaşi'nin içinde Ali Koç Baba'nın mürşidi Koyun Baba'yı Makedonya'daki olarak tanımladım. İkisinin arasında 80-100 yıla yakın bir yıl farkı vardır. Ne haddimize Koyun Babalar. Trakya ve Balkanlarda ben 15'e yakın Koyun Baba buldum. Çorum'da Koyun Baba sempozyumuna katıldığım zaman bunu dile getirdik. Ve arkadaşım Mehmet Ali Yıldırım yere M Ali yazmış. Ali Yıldırım'a teşekkür ederim. Koyun Baba esasında Çorum'daki ile bizim konumuzdaki Makedonya'daki Koyun Baba aynı kişi değildir. Aralarında yıl vardır.
ortak olan nokta ikisinin de Balım Sultan Bektaşi erkanına bağlı olmasıdır. Yoksa bizim Koyun Baba'ya veya Koyun Babalara bir sözümüz asla olamaz. Yıl farkları vardır ve yer farkları vardır. Çünkü bizim Sürek Bektaşilerinde ki Koyun Baba Makedonya'daki Koyun Babadır. Onun haricinde diğer Koyun Baba'yla bir herhangi bir yanlış anlama olmasın. Bizim konumuzun dışında olduğu için bir. Yoksa Çorum'daki Koyun Baba daha bir kayıtları Osmanlı Harçlığı'nda verilir olan bir erenimizdir. Teşekkür ederim. Evet, Refik Bey'e de çok teşekkürlerimizi arz ediyor. Programımızın, panelimizin sonuna geldiğimizi buradan duyuruyor. Siz sevgili katılımcılarınıza katkı ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. İkinci panelimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Anadolu'da ve Balkanlarda Türkmenler dedik. Oturum Başkanımız İbrahim Halil Akbuy'la eğitimci, şair, seslendirmen, sanatçı çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımız araştırmacı yazar Refik Engin'e çok teşekkür ediyoruz ve ayrıca Bektaşi babası Doktor Mehmet Şilli'ye teşekkür ediyoruz. Buna bağlı olarak tabii ki kadın dediğimiz anda durmak lazım. Ertuğrul Gazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri, Yörük Türkmen kültüründe kadının yeri diyen Fadime Uzun'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla kendilerini uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz.
lokma paylaşalım. Gel şu gönül sofrasına, lokma lokma paylaşalım. Ölü sonu yalan dünya, biraz da biz eğleşelim dur. Ölü sonu yalan dünya, biraz da biz eğleşelim, biraz da biz söyleşelim dur. Erenlerde sır olalım, yol ehline ser olalım. Erenlerde sır olalım, yol ehline ser olalım. Irmaklardan gür olalım, dağlar aşıp çağlaşalım dur. Irmaklardan gür olalım, dağlar aşıp çağlaşalım. Biraz da biz söyleşelim dur. Tekfuri pınar olsak, asırlık bir çınar olsak. Can tekfuri pınar olsak, asırlık bir çınar olsak. Aşk ehline yanar olsak, sevgi diye ağlaşalım dur. Aşk ehline yanar olsak, sevgi diye ağlaşalım. Biraz da biz söyleşelim dur. Eyvallah canlar. Az önce dedi ki bir arkadaş, hocam dedi Özay gönlümde 3 tane vardı, ne yaptınız dedi. Dedim Ege'den gelen yörükler çalmış üstüne oğlum dedim. Onların 350'si gitmiş. Ama giderken isteyeceğim. Var mı öyle bir şey? Biz bir yolun yolcusuyuz, aşk dilinin elçisiyiz. Biz bir yolun yolcusuyuz, aşk dilinin elçisiyiz. Son kalemin bekçisiyiz, son kalemin bekçisiyiz. Gülün adı da bizdedir, yolun adı da bizdedir. Gülün adı da bizdedir, yolun adı da bizdedir. Deryasına vardık taşkın, urbasını giydik aşkın. Deryasına vardık taşkın, urbasını giydik aşkın. Sevdalıyız bire şaşkın, sevdalıyız bire şaşkın. Gülün adı da bizdedir, yolun adı da bizdedir. Gülün adı da bizdedir, yolun adı da bizdedir. Eğilmeyiz emir ile, doğru gideriz menzile. Eğilmeyiz emir ile, doğru gideriz menzile. Aşkı düşürmeyiz dile, aşkı düşürmeyiz dile. Gülün adı da bizdedir, yolun adı da bizdedir. Gülün adı da bizdedir, yolun adı
bizdedir. Düşkünden biz kâr almayız, şaşkın ile bir olmayız. Düşkünden biz kâr almayız, düşkün ile bir olmayız. Adını yere çalmayız, adını yere çalmayız. Gülün adı da bizdedir, yolun adı da bizdedir. Gülün adı da bizdedir, yolun adı da bizdedir. Tekfuryim geldi özden, gel bu aşkı dinle bizden. Tekfuryim geldi özden, gel bu aşkı dinle bizden. İnsan belli olur sözden, İnsan belli olur sözden. Gülün adı da bizdedir, yolun adı da bizdedir. Gülün adı da bizdedir, yolun adı da bizdedir. Eyvallah canlarım. Şimdi Alevi canlar Cem'e biliyor, biz meydana biliyoruz. Tabii o meydana da birileri insana götürmesi lazım. Diyelim ki şükür bizi bu meydana getirenin demine hü. Şükür bizi bu meydana, şükür bizi bu meydana getirenin demine hü, getirenin demine hü. Ceset içinde bu canı, ceset içinde bu canı bitirenin demine hü, bitirenin demine hü. Ah bu dem mi, vah bu dem mi, böyle geçer dünya gamı. Haydar haydar vah bu dem mi, böyle geçer dünya gamı. İzleyem alim izini, izleyem şahım izini, uğrayalım can gözünü, uyaralım can gözünü. Kırklar ile bir üzümü, kırklar ile bir üzümü, içirenin demine hü, içirenin demine hü. Ah bu dem mi, vah bu dem mi, böyle geçer dünya gamı. Haydar haydar vah bu dem mi, böyle geçer dünya gamı. Güzeldir alimin sesi, güzeldir şahımın sesi. Silelim gönülden pası, silelim gönülden
vefası, her erkanda bu nefesi, her erkanda bu nefesi, okuyanın demine, okuyanın demine. Ah bu demi, vah bu demi, böyle geçer dünya gamı. Haydar haydar vah bu demi, böyle geçer dünya gamı. Sultanım bu ne demek, Şah efendim bu ne demek, hiç cahile çekme emek, hiç cahile çekme emek. Hazır pişmiş kamu yemek, hazır pişmiş kamu yemek, yedirenin demine, yedirenin demine. Ah bu demi, vah bu demi, böyle geçer dünya gamı. Haydar haydar vah bu demi, böyle geçer dünya gamı. Eyvallah canlar. Ayıplarım gönül senin, hal bilmeze hal sorarsın. Ayıplarım gönül senin, hal bilmeze hal sorarsın. Yanında bülbül dururken, yanında bülbül dururken, kargalardan gül sorarsın, kargalardan gül sorarsın. Hudey, 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 hudey. Nereden düştüm gizli derde, aşkın gözümüzde perde. Nereden düştüm gizli derde, aşkın gözümüzde perde. Nalbant olmayan şehirde, nalbant olmayan şehirde, aşk adına nal sorarsın. Hudey, 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 hudey. Hak nazar eylemiş göze, odur yol gösteren bize. Hak nazar eylemiş göze, odur yol gösteren bize. Kul ağır sağır dil size, kul ağır sağır dil size. İklim iklim yol sorarsın, iklim iklim yol sorarsın. Hudey, 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 hudey,
Hudey, hudey, hudey, hudey. Bir dedeyi beğenmezsin, ne söylüyor dinlemezsin. Bir dedeyi dinlemezsin, ne söylüyor beğenmezsin. Kendi kusurun görmezsin, kendi kusurun görmezsin. Elin eksin ararsın, elin eksin ararsın. Hudey, 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 hudey. Hudey, 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 hudey. Hudey, 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 hudey. Hudey, 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 hudey. Çok saygıdeğer Haziron, Türkmen Hacı Köyümüzün değerli dedesi, saygıdeğer muhtarı, Anadolu'muzun dört bir tarafından, gönül dünyamızın dört bir tarafından Diyarbakır'a bismile gelen saygıdeğer misafirler, hepinizi cani gönülden muhabbetle selamlıyorum. Şunu belirtmek isterim. Diyarbakır'da, Bismil'de memleketimizin, Anadolu'muzun bu renklerini bir arada görmekten, böyle bir organizasyonun içerisinde yer almaktan çok mutlu olduğumu ifade etmekterim. Anadolu toprakları, biz sabahleyin konuşmamda değinmiştim. Gerçekten Anadolu irfanıyla, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin, Ahid Evran'ın düşünceleriyle yoğrulan, mayalanan bu topraklar, gerçekten bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanlar arasında birliğin, beraberliğin, muhabbetin devamını sağlamış, bize kattığı güçle, hem düşünce gücüyle, hem tarih gücüyle, hem yükledikleri bu şuurla, verdikleri bu muhabbetle, bu sevgiyle inşallah geleceğimizde daha iyi, daha güzel olacak. Hep birlikte, bir arada, el ele, gönül gönüle, omuz omuza bu topraklar içerisinde kardeş bir şekilde yaşayıp, nasıl atalarımız 4 iklime, 7 iklime atlarıyla gitmişler, adalet götürmüşler, medeniyet götürmüşler, muhabbet deryalarına götürmüşlerse, biz de geleceğe bu geleneği en güzel bir şekilde taşıyacağız inşallah. Söz verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Göresim geldi derken eksizi, oy göresim geldi ki Türkmenler sizi. Dumanlı dumanlı oy bizim eller, dostlarım sizi nasıl unuturum, canlarım sizi dumanlı dumanlı oy bizim eller, oturup ağlarsa gariban der.
bol olur. Bizim elin Türkmenleri bol olur. Çalar davulları dizgin dolu. Ölüm bizim için tozlu yol olur. Ölüm bizim için tozlu yol olur. Dumanlı dumanlı oy bizim eller oturmazsa. Bizimle oturup ağlarsa haritadan. Şerifim yakış, mahzun şerifim, vay beni. Hani ya ikrarın hani. Ne kadar özledim berkenek seni. Ne kadar özledim berkenek seni. Dumanlı dumanlı oy bizimle oturup ağlarsa yarıptır der. Dumanlı oy bizimle oturup ağlarsa yarıptır der. Ermedim murada daha genç iken, bilmem giden ömür ne zaman gelir. Vay 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 vay. Ben de bu dünyada bir insanım derken, ben de bu dünyada bir insanım derken, bilmem giden ömür ne zaman gelir. Vay 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 vay.
yüreğimde dönen dört bir hicrandır. Vay vay Dedos vay 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 vay. Dünya bir handır, insan yolcudur. Dünya bir handır, insan yolcudur. Ne gelen eğlenir, ne giden gelir. Vay 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 anam vay 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 da vay vay da vay vay. Mahsun'un aktı duruldu. Ula biri misin? Zalimi günahı bizden soruldu. De vay vay de vay vay de vay vay. Korkarım dünyanın karnı bozuldu. Korkarım dünyanın karnı bozuldu. Beyler bizi yedi gitti yem gibi vay vay de vay vay de vay vay. Geceye benzemiyor, dün geceye benzemiyor. Diyarbakır geceleri bulutları süsleniyor. Diyarbakır geceleri bulutları süzeliyor. Diyarbakır geceleri, Diyarbakır geceleri. Aman 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 aman, aman 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 aman. İçtim bir gün kafam duman. Aman 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 aman. İçtim gene bir gün duman. Diyarbakır gece.
bak nasıl inletiyor, canı size veriyor. İşte geldim gidiyorum Diyarbakır geceleri. İşte geldim gidiyorum Diyarbakır geceleri, Diyarbakır aman 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 aman, içtim gene başımda, içtim gene Kıymetli misafirlerimiz, hakkınızı helal edin. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu organizasyonla ilgili çocuklarımıza hediye olarak gönderildi. Genel Başkanımız İrfan Tatlıoğlu ve bütün yönetim kurulu kardeşlerimizin ayrıca selamlarını sizlere iletiyoruz. Burada İsmail Başkanım, Nusret Kaya Başkanım, İsa Arık Başkanım ve bizler Türkiye'nin dört bir tarafından bu güzel organizasyona katılım sağlamaya çalıştık. Emek veren bütün kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. Güzel kardeşim, teşekkür ediyorum. Başkanım, tekrardan başarılar diliyorum. Dağlarda gider eşmeğinin yolu, dağlarda gider eşmeğinin yolu. Gençken büküldü hasamur beni. Akşamı sorarsan eşmeğinin gülü, görüşünden belli kızarsan belli, görüşünden belli yar belli belli. Adım haccaydı, gülmedi başım. Adım haccaydı, gülmedi başım. Eşme civarındaydı eşim. Bana sebep olan zalim kardeşim, görüşünden belli, kızarsan belli, görüşünden belli, yar belli belli. Bana sebep olan zalim kardeşim, görüşünden belli, kızarsan belli, görüşünden belli, yar belli belli. Açamın saçları küçükten sarı, açılır esen anası kanı, yürüyüşünden belli, zaten belli, yürüyüşünden belli, gör belli belli. Açılır esen anası kanı, yürüyüşünden belli, kızarsan belli, yürüyüşünden belli, gör belli belli.
Çok göresim geldi bizim elleri, çayırlı çimenli toprak yolları, yaz baharda açan gonca gülleri. Ben bizim oraları özledim, özledim, özledim dost. Ben bizim yöreleri özledim, özledim, özledim dost. Gidik yayla yayla göçerdik, çadırlar kurup ekinler biçerdik, yaz baharda gümbür gümbür içerdik. Ayranını yoğurdunu özledim, özledim, özledim dost. Ayranını yoğurdunu özledim, özledim, özledim dost. Benim nakış nakış kilimi, yeleğinin kavun karpuz dilimi, elleri kırmalı yürüp gelini, olamaksı karıları özledim, özledim, özledim dost. Olamaksı karıları özledim, özledim, özledim dost. Benim yoksa anam o yaşlı peder, her gün rüyalarıma girer. Garip halim öldürür beni bu keder. Ben bizim yöreleri özledim, özledim, özledim dost. Ben bizim oraları özledim, özledim, özledim dost. Gelin olur, olur hey, gelin olur, öpmeyle adam beni. Sormayınca sabah olur. Yani güzel olanın, yani
almış eline. Gelin kurban olayım, gelin kurban olayım saçının tellerine, saçının tellerine, saçının tellerine. Eğerler bir camile danıştılar, her olana edeb erkan hoş hoş. Kalırsa dünyada insanlık kalır, kuru hayal fani dünya boşmuş, boşmuş, boşmuş. Kuru hayal fani dünya boşmuş, boşmuş, boşmuş. Dünyada delinin teki Mahsuniye, yaktı seni içindeki Mahsuniye. Dile kolay bunca yükü Mahsuniye, yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış da. Yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış. Kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım. Akıl varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. Akıl varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. İnsan hakta hak insanda, insan hakta hak insanda, ne ararsan var insanda. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım. Tevrat'ı yazabilirim, Tevrat'ı yazabilirim, İncil'i dizebilirim. Kur'an'ı sezebilirim madem ki ben bir insanım. Kur'an'ı sezebilirim madem ki ben bir insanım. Bunca temelli dilekler, bunca temelli dilekler, vız gelir çarkı felekler. Bana eğilsin melekler madem ki ben bir insanım. Bana eğilsin melekler madem ki ben bir insanım. Daimiyim ara benim, daimiyim ara benim, ayaklara tura benim. Aşk ehline şarap benim madem ki ben bir insanım.
yaşana benim madem ki ben bir insanım. Bunca tembeli dilekler, bunca tembeli dilekler, buz gelir çarkı felekler. Bana eğilsin melekler madem ki ben bir insanım. Dostum. Teşekkür ederim, sağ olun. Fazla zamanınızı almayayım. Dertlere bıraktım, yüreğimi nara yaktım. Senden mi canımdan bıktım, benim gibi. Senden mi canımdan bıktın, benim gibi. Söyle var mı benim gibi? Benim gibi. Söyle var mı benim gibi? Söyle var mı benim gibi? Meyhaneyim dert mi oldun? Açmadan sararıp soldun. Kendine bir yar mı buldun? Benim gibi. Kendine bir yar mı buldun? Benim gibi. Söyle var mı benim gibi? Gitme yarim. Başım açık yalın ayak yürüttüm. Sen merhamet eyle lebbi balım yar. Yüreğimi ceviz gibi çürüttün. Senin aşkın büyüktür haddi dalım yar. Çektirme cefalar yandırmalara. Çektirme cefalar yandırmalara. Yitirdim aklımı kaldım divane. Köşeyi vahdete koyma vare. Darül aman cemalettin verim yar. Sıdkı yapma ömrüm kalır kul ile. Sıdkı yakma ömrüm kalır kul ile.
Hazine bulunmaz kuru haline, yırtık gömleğine, eski şaline. Daha böyle nasıl olur halım ya? Daha böyle nasıl olur halım ya? Kerbela çölünden sakin mi geldin? Ne yaman firgatlı ötersin turna. İmam Ali katarına uyuma, kırkların semahı tutasın turna. Kırkların semahı tutasın turna. Kırklar senin ile bilenir bilen, yediler hizmeti olmayıl olan. Ol Hızır Nebi'den yardımcın olan, güruhu naciye yetersin turna. Güruhu naciye yetersin turna. Kırkmaz senin ile bilenir bile, yediler hizmetin olmayı olan. Ol Hızır Nebi'den yardımcın olan, güruhu naciye ötesin turna. Güruhu naciye ötesin turna. Evvel bahar yaz ayları doğanda, sema bulut çarpı göğe ağanda. Yavru şahin teller dile değende, alim dost dost diye ötesin turna. Alim dost dost diye ötesin turna. Ali'nin avazı sende bulundu, ne yaman ötersin bağrım delindi. Ol birden bir haber al da ye şimdi, gönlümün gamını atasın turna. Gönlümün gamını atasın turna. Gönlümün gamını atasın turna. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Sebahlar saf ola, günahlar af ola. Seyir için olmaya, hak için ola. Üçler, beşler, yediler, 12 imam, 14 Mahsum Upak, 17 Kemerbez, 40'lar cümlemizin günahını affeyle. Gençehüm Ümre-i Ali. Figan dilber senin elinden, hasretin bağrımı ezdi eziyor, ezdi eziyor, ezdi eziyor, ezdi eziyor. Öldür kurtulayım tatlı dilinden, firkatin bağrımı ezdi eziyor, ezdi eziyor, ezdi eziyor.
Kaşların karası tutkumu bağlar, hasretin canımı bağladı dağlar, bağladı dağlar, bağladı dağlar, bağladı dağlar. Kimisi gülüyor, kimisi ağlar, kimisi yolundan azıyor, azdı azıyor, azdı azıyor. Sesi durmaz ey yar, içerim yanar. Her beni görenler divane sanar, divane sanar, divane sanar, divane sanar. Gece gündüz durmaz, kadehler sunar. Gülüm sanki şerbet süzdü süzüyor, süzdü süzüyor, süzdü süzüyor. Zülfü kemendiyle asıldım dara, düşmüşem dertlere, bilmem ne çara, bilmem ne çara, bilmem ne çara, bilmem ne çara. Gözümüz sertende canıma para, ellerin fetvası yazdı yazıyor, yazdı yazıyor, yazdı yazıyor. Uzakta ararken yakında buldum, hamdolsun gönlümün pasını sildim, pasını sildim, pasını sildim, pasını sildim. Usandı fenadan gerçeğe geldim, gönlüm bu dünyadan bezdi beziyor, bezdi beziyor, bezdi beziyor. Usandı fenadan gerçeğe geldim, gönlüm bu dünyadan bezdi beziyor, bezdi beziyor, bezdi beziyor. Havada
çimendir, giden gelmiyor, acep nedendir? Hep beraber alkış alkış. Kışlanın Recep sesi var, açın çantasını, bakın nesi var, bir çift konduramayla, bir tek nesi var, ano yemendir, gülü çimendir, giden gelmiyor, acep neden? Burası moşlar, yokuşlar, giden gelmiyor, acep ne iştir? Abo yemeğindir, gülü çimendir, giden gelmiyor, acep nedendir? Şimdi efendim, bu geceyi düzenleyen Tepkip Komitesi'ne teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunuyoruz. Şöyle Diyarbakır özeli, Mardin Kapı Şen olur, Dibi Değirmen olur. Buralarda yer seven mutlaka öğren olur. Hep beraber te. Mardin Kapı Şen olur, leyley, 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 leyley canım. Mardin Kapı Şen olur, Dibi Değirmen olur. Buralarda yerseden mutlaka verem olur. Leyley, 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 leyley canım. Buralarda yerseden mutlaka verem olur. Leyley, 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 leyley canım. Dağ kapının taşları leyley, 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 leyley canım. Dağ kapının taşları, armudun ağaçları. Bugün ben yarı gördüm, kıvır kıvır saçları. Leyley, 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 leyley canım. Bugün ben yarı gördüm, kıvır kıvır saçları. Leyley, 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 leyley canım. Diyarbakır bu mudur, eller kınamı? Diyarbakır bu mudur, eller kınamı? İstir olursa mudur, gözleri sürmeli. İstir olursa mudur, gözleri sürmeli. Şaklıya geldi eller kınalı, şaklıya geldi eller kınalı. Üstüm altın yer geldi, gözleri sürmeli. Döndüm altın yer geldi, gözleri sürmeli. Diyarbakır dört köşe, eller kınalı. Diyarbakır dört köşe, eller kınalı. İçinde var şişe,
Teşekkür ederim, saygılar. Eller dert görmesin efendim, eller dert görmesin. Evet, sizden sınır alıyoruz. Sazım tutmaz ben bozdum.
yar diyeyim ben böyle yâre, ben böyle yâre. Mecnun edip çöle saldıktan sonra, saldıktan sonra alemin bağında bülbüller öter, nidem benim gülüm solduktan sonra, solduktan sonra, solduktan gidem benim gülüm solduktan sonra, solduktan sonra. Sultan Abdalım sürem bu yolu, sürem bu yolu. İnsan-ı kamilin olmuşam kulu, olmuşam kulu. İster yağmur yağsın, isterse olur, nidem ben ummadıktan sonra, daldıktan sonra, daldıktan sonra. İster yağmur yağsın, istersen olur, gidem benim ona, daldıktan sonra, daldıktan sonra. Osman'ın meyveleri erişti, aman aman erişti. Ayva benim, turuç benim, nar benim, aman aman nar benim. Ayva benim, turuç benim, nar benim, aman aman nar benim. Gözüm yaşım manlara karıştı, aman aman karıştı. Cefakarım, sitemkarım, yar benim, aman aman yar benim. Cefakarım, sitemkarım, yar benim, aman aman yar benim. Mail oldum
libasına tacına, aman aman tacına. Ben dolmuşum siyah zülfün saçına, aman aman saçına. Ben olmuşum siyah zülfün saçına, aman aman saçına. Mazur gibi sarılırım saçına, aman aman saçına. Kâkül benim, perçem benim, yar benim, aman aman kar benim. Kâkül benim, perçem benim, kar benim, aman aman kar benim. Bana yücelerden seyreden dilber, bana yücelerden seyreden dilber, siyah kirpiklerin okuyacağım, siyah kirpiklerin okuyacağım. İnsaf et yüzünü yüzüne gönder, insaf et yüzünü yüzüme dönder. Aşkın ızdırabı oy yok mu cananım, aşkın ızdırabı oy yok mu cananım. Çatısız hana, bu dünya misaldir çatısız hane. Ebedi kalmadı oy Şaha Sultan'a, ebedi kalmadı oy Şaha Sultan'a. Deryanın içinde bir damla bana, deryanın içinden bir damla bana. Bu da Masuniye oy çok cananım, bu da Masuniye oy çok cananım. Beydağından ulaşırım, aman nidemden derdine dolaşırım. Türk'ünle de bal yiyemem, güzel ile taşlaşırım. Yeri gelin yer aman, Türk'ün ile de bal yiyemem, güzel ile taşlaşırım. Yeri gelin yer aman. Amana gel de amana gel, zalim kızı neydem neydem imana gel. Eğer bahne bulamazsan oy, kal buralda samana gel aman. Amana gel de amana gel, zalim kızı neydem imana gel. Eğer bahne bulamazsan oy,
kavrarla zamana göre. Bana dönek demiş itin birisi, açığım neymiş sor hele hele, eli çatlamamış ayı irisi. Sen bizim köylerden geç hele hele, sen bizim köylerden geç hele hele. Köylüden yanadır toprak görmemiş, toprak görmemiş. Eskiden kaydıya dudak sürmemiş, ömür boyu serçe bile vurmamış. Beni vuracakmış bak ite hele, beni vuracakmış bak ite hele, beni vuracakmış bak ite hele. Kitabı yığmış önüne, yığmış önüne, sinek burada korkar tatlı canına. Lios kasını almış yanına, pehlivanlık taslar bak gitene, pehlivanlık taslar bak gitene. Ölüsü dağlarda kalan, Maraş'ta kalan, Sivas'ta kalan, Anadolu'da kalan yiğittir yiğidi. Öcünü alan sen karıdan yiğit olur mu ulan? Ordu yıkacakmış bak derene, ordu yıkacakmış bak derene. Anlayana benim sözüm beyandır, hey dost beyandır. Senden korkan hayvan, oğlu hayvandır. Vur hele hele, gel de Mahsuni, vur hele hele, gel de Mahsuni, vur hele hele. Dağların yücesinde vuruldum bir gecesinde. Şu dağların yücesinde vuruldum bir gecesinde. Ateşe türkü söyledim, ağladım her gecesinde. Ateşe türkü söyledim, ağladım her gecesinde. Hadi gel de eğlen eyle, n'olur sessiz kalma böyle. Sıra bir gün sana gelir, susma türkülerin söyle. Hadi gel de eylem eyle, n'olur sessiz kalma böyle. Sıra bir gün sana gelir, susma türkülerin söyle. Kavgada yürek isterim, yürekte sevda düşlerim.
Kavgada yürek isterim, yürekte sevda düşlerim. Yiğidimi götürmüşler, kan ağlıyor gözyaşlarım. Yiğidimi götürmüşler, kan ağlıyor gözyaşlarım. Hadi gel de eylem eyle, n'olur sessiz kalma böyle. Sıra bir gün sana gelir, susma türkülerin söyle. Hadi gel de eylem eyle, n'olur sessiz kalma böyle. Sıra bir gün sana gelir, susma türkülerin söyle. Ateş sağım solum, adım adım gelir ölüm. Ateş sarmış sağım solum, adım adım gelir ölüm. Ben bu yolda olur muyum, ölümden korksaydım gülüm. Ben bu yolda olur muyum, ölümden korksaydım gülüm. Hadi gel de eylem eyle, n'olur sessiz kalma böyle. Sıra bir gün sana gelir, susma türkülerin söyle. Hadi gel de eylem eyle, n'olur sessiz kalma böyle. Bir gün sıra sana gelir, korkma türkülerin söyle. Gider, uzanır dosta gider, yüreği hasta gider. Sevdiğinden ayrılan can çeker hasta gider. Sevdiğinden ayrılan can çeker hasta gider. Hasret bitiren yollar, dosta götüren yollar. Gurbette kalan yeri alıp getiren yollar. Hasret bitiren yollar, dosta götüren yollar. Gurbette kalan yeri alıp getiren yollar. Hasret kederin olur, gurbette yarin olur. Hasret kederin olur, sevda çeken yüreğin yarası derin olur. Sevda çeken yüreğin yarası derin olur. Hasret
bitiren yollar, dosta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar. Hasret bitiren yollar, dosta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar. Dert yüklü çağıran Ali, ondan perişan hali. Dert yüklü çağıran Ali, ondan perişan hali. Yaraklama düşende akar gözünden senin. Yaraklına düşende akar gözünden senin. Hasret bitiren yollar, dosta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar. Hasret bitiren yollar, dosta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar. Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim, bahar vaktinde kırıldım. Mor çiçekli dal gibiydim, bahar vaktinde kırıldım. Yarılmadı bana devir, her günün bir başka zehir. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Ekmeğim baktımdan katı, baktım düşmanımdan kötü. Böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum. Böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum. Yaralmadı bana devir, her günün bir başka zehir. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Kimseye soramadım, doyunca saramadım.
görmeden duramadım. Nazlı yarimden ayrıldım, görmeden duramadım. Nazlı yarimden ayrıldım. Yar olmadı bana devir, her günüm bir başka zehir. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Mapushanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Çocukların bir masala kandığı gibi ben de senin sözlerine kanmışım. Çocukların bir masala kandığı gibi ben de senin sözlerine kanmışım. Güneşin yeryüzünü yaktığı gibi gülüm senin gözlerinde yanmışım. Güneşin yeryüzünü yaktığı gibi gülüm senin gözlerinde yanmış. Gel bulut ol ya da biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Gel bulut ol ya da biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmışım. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmışım. Geceme ay gündüzüme biraz güneş sal, onurunla yaşan olur sen hep böyle kal. Geceme ay gündüzüme biraz güneş sal, onurunla yaşan olur sen hep böyle kal. Sermayem sevgimdir canım, onu da sen al, ben de seni yüreğime salmışım. Sermayem sevgimdir canım, hepsini sen al, ben de seni yüreğime salmışım. Gel bulut ol ya da biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Gel bulut ol ya da biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmış. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmış. Kurşun yarasından ağır gönül yarası, hep sana vurgun gezerim oldum olası. Kurşun yarasından ağır gönül yarası, hep sana vurgun gezerim oldum olası. Yeter bu kadar nazın başım belası, ben bu sevdanın yükünü göze almışım. Yeter bu kadar nazın başım belası, ben bu sevdanın yükünü göze almışım. Gel bulut ol ya da biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Gel bulut ol ya da biraz ıslandır, al başımı dizlerine yaslandır. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmışım. Delirmişim sevde beni uslandır, ben aklımı gözlerine takmışım. Ben aklımı gözlerine takmışım.
gözlerine gördünüz mü ey gaziler aşıktı da tuttuğunu Karadeniz kırcalanıp o da yanıp tüttüğünü Karadeniz kırcalanıp o da yanıp tüttüğünü Ondan ahmak olmayan kim verer malım veresiye Geleceğine güvenip salar elden tuttuğunu Geleceğine güvenip salar elden tuttuğunu Bahriligin bilmeyenler gelip umman boylamasın Derin olur aşk deryası kimse görmez battığını Derin olur aşk deryası kimse görmez battığını Sarraflığın bilmeyenler gehver bulsa boncuk sanar Eletir pazara verir bilmez neye sattığını Eletir pazara verir bilmez neye sattığını Ey Nesimi herden bizim söyledik biz bir hak sözü Gelsin görsün inanmayan alsın gitsin oturur Gelsin görsün inanmayan alsın gitsin oturur Gel yola turab ol divane aşık Merdana varmayan merdan olamaz Herkesin gönlünde yanar bir ışık Üstaza varmayan hakkı bulamayız Herkesin gönlünde yanar bir ışık Üstaza varmayan hakkı bulamayız Üstad tarlasını herk eylemeyen Kendi vücudunu
fark eylemeyen ol yedi ameli terk eylemeyen tabip olsa bu yarayı saramayın ol yedi ameli terk eylemeyen tabip olsa bu yarayı saramayın. Hoş geldi Sefil Mehmet'indir sefa hoş geldi fırlandı dolandı yine kış geldi Şahı Merdan cümlesine baş geldi onun ağlattığı kimse gülemedi Şahı Merdan cümlesine baş geldi onun ağlattığı kimse gülemedi Erenlerin cemine girdik niyaz eyledik Erenlerin cemine girdik niyaz eyledik Hü gerçeğin demine bildik niyaz eyledik Birinci hizmet farraş Kerbela'ya döktük yaş Selman-ı Pak'a sırdaş olduk niyaz eyledik Birinci hizmet farraş Kerbela'ya döktük yaş Selman-ı Pak'a sırdaş olduk niyaz eyledik Geldiğin hak didarı, durduğun mansurdarı Gördüğün hak didarı, durduğun mansurdarı Kadim olsun ikrarı, durduk niyaz eyledik Delilin nuru yanar, zakirler duaz çalar Pervana semah döner, döndük niyaz eyledik Delilin nuru yanar, zakirler duaz çalar Pervana semah döner, döndük niyaz eyledik 40'ların yolu, mürşitten içtik dolu. Budur 40'ların yolu, mürşitten içtik dolu. Hak için açtık kolu, sevdik niyaz eyledik. Teyikle haber aldık, gözcüyle dara durduk. Hakkı insanda bulduk, bulduk niyaz eyledik. Teyikle haber aldık, gözcüyle dara durduk. Hakkı insanda bulduk, sevdik niyaz eyledik. 12 hizmet tamam, Sakka suyuna selam. 12 hizmet tamam, Sakka suyuna selam. Sofrada vardır tam,
doyduk niyaz eyledik. Namazımız niyazdır, Hakk'a giden avazdır. Sefayı bize farzdır, kıldık niyaz eyledik. Namazımız niyazdır, Hakk'a giden avazdır. Sefayı bize farzdır, kıldık niyaz eyledik. Eleman. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Semerkant'ı Buhara'dan gözettim. Seyit Sultan Dede Kargın görünür. Eşti İsfihan'dan Çin'i maçine. Seyit Sultan Dede Kargın görünür. Şah Necef deryasının durunda. El aman Şah Necef deryasının durunda. Kerbela'da Şah Hüseyin'in nurunda. Bağdat'ın Basra'nın yüksek yerinden Seyit Sultan Dede Kargın görünür. Medine'dir Muhammed'in durağı. El aman Medine'dir Muhammed'in durağı. Hicaz'dan Yemen'e kurmuş otağı. Şam-ı Şerif'tirler kırklar yatağı. Seyit Sultan Dede Kargın görünür. Urfa şehrine güzel de şaribi. El aman Urfa şehrine güzel de şaribi. Halil Rahman Zeliha'ya yaridir. Arabanda Seyyid Vakkas var imiş. Seyyid Sultan Dede Kargın görünür. Musul sahrasında hubca bir seyran. El aman Musul sahrasında hubca bir seyran. Abdülaziz dağın eylemiş mekan. Mardin, Diyarbakır, Ergani, Keban. Seyyid Sultan Dede Kargın görünür. Sefil Nevruz bendesine karıştı. El aman Sefil Nevruz bendesine karıştı. Hasretinle şöyle yanıp tutuştum. Sultan Yusuf merkabine eriştim. Seyyid Sultan Dede Kargın görünür. Seyyid Sultan Dede Kargın görünür. Aşk ile çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Haydo!
bizimdir. Aman da Arapatlar yakın eder ağır ağır. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Aman da taşı deler mızrağımın temreni oy temreni. Aman da hakkımızda devlet vermiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Aman da hakkımızda devlet vermiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Tüfek davlumbazlar vurulur oy, vurulur. Aman da nice koç yiğitler yere serilir, serilir. Ölür kalan sağlar bizimdir. Efendim bir Türkmen şenliğine Dadaloğlu olmasa olmazdı diye düşünüyorum. Elimizden geldiğince, dilimiz yettiğince başladık. Ama o ki Türkiye'nin dört bir yanından yörüğü çeplisi Türkmeni, kendisini bu vatanın öz evladı sayan herkes burada. O zaman bu vatandan başladık. Bu vatanın dışındaki Türkleri de selamlayalım istiyorum. Kerkük'ten doğru gidelim hocam. Seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Seni gördüm şad oldum. Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm şad oldum.
Şimdi beni en sona attınız ya, 25 kuruş verdiniz çıktım, 25 milyon verseniz inmeyeceğim. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız hocam. Ona göre devam edelim. Aman ölüm zalim ölüm üzgün ara.
bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yandıma sen düşende, dağlara tem düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yandıma sen düşende. Bu kala taşlı kala, çıngılı taşlı kala, korkuyorum yar gelmeye, gözlerimi yaşlı kala. Bu kala taşlı kala, çıngılı taşlı kala, korkuyorum yar gelmeye, gözlerimi yaşlı kala. Sararıp solmayaydı, bir ayrılık bir ölüm hiçbiri olmayaydı. Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı, bir ayrılık bir ölüm hiçbiri olmayaydı. O kala taşlı kala, çıngılı taşlı kala, korkuram yar gelmeye, gözlerimi yaşlı kala. Bu dala taşlı kala, çıngılı taşlı kala, korkuram yar gelmeye, gözlerimi yaşlı kala. Uykusuz doymursan beni, ögene bilmirem üresini. Geceler uykusuz doymursan beni, ögene bilmirem üresini. Unutmak çetindir gözlerim seni, unutmak çetindir gözlerim seni. Gelmenden gizletme yürek sırrını, sevirem sevirem temiz aşkını. Gelmenden gizletme yürek sırrını, sevirem sevirem temiz aşkını. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Anamızdan yadigar, bizde azabarı var. Anamızdan yadigar, bizde azabarı var. Bura düğün evidir, kahraları kedidir. Bura düğün evidir, kahraları kedidir. Bunun gönül oynayır, bura düğün evidir. Bunun gönül oynayır, bura düğün evidir. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde atamanı var. Atamızdan yadigar, bizde atamanı var.